Ya işte ben de tam aynısını yaptım Aldur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Alarm kurmuştum 11.30'a 2 dakika öncesinde uyandım. Hoş geldin Gaben. Bakalım insanlar neler yazmış. Evet, videoya gidelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Perception olmasın. Neyse, paraya yarın bakarız. Yayının sesi falan nasıl? Benim sesim, yayının sesi. Chat'i ben yine yana bir yere açayım. Bunu nereden yapıyorduk ya? Neyse, paraya yarın bakarız. Hmm. Hah, şimdi açtım chat'i. Kusura bakmayın. OBS'in ayarları resetlendiği için. Twitch yayını yok abi. YouTube'da açıyorum yayını. Twitch çünkü ayrı account açmam gerek, ayrı yayını bağlamam gerek falan. Hazır insanlar YouTube'dan biliyorken YouTube'dan gelsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rica etsem mix sesini bir tık açar mısın? Açayım. Şöyle biraz yakınlaştırırsam düzelir herhalde. Şu an nasıl? Ya bir de yeni uyandım. Ondan biraz belki sesim değişik olabilir de. Müzik sesi bir tık sesini bastırıyor. Biraz kısayım, yayının sesini kısayım. Bir anda bingo bakımlaca mı? Bakalım bingo yapan varsa. UE 2 Reddit diyelim. Buradan drop var mı? Drop'u yok abi. Drop'u şeyin official yayınını açıp Path of Exile 2'nin official yayınını açın mutlaka. Oradan dropları alırsınız. Ya arka tarafta susturul olarak durabilirsiniz veya herhangi bir Path of Exile'i izleyen bir yayıncıyı açınca da drop geliyor. Ses bence güzel. Tamam. Güzel. Hoş geldiniz tekrardan yeni gelen arkadaşlar. Bu neymiş ya?
Yine Endgame boss'u falan mı acaba? Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Hop, geldim geri. Yeni gelecek güncellemeyle ekipmanlarım gidecek mi? Evet abi, yeni ligde her şey sıfırlanır. Ya herkesin sıfırdan başlatması için. Ya olamaz ya diyorsun da aslında bu oyunların mantığı bu şekilde yani. Hani herkes yeni ligde sıfırdan başlamış oluyor ki hani bir heyecan olsun. Öbür türlü ben zaten belki yıllardır oynuyorum. Benim yıllardır ekipmanım var yani. Ben mesela işte Path of Exile 1'i 20 ligdir, o 22 ligdir oynuyorum. Ya şimdi oyuna yeni başlayınca bana nasıl yetişeceksin ki? İnşallah PP nefretin abim, bence sen çok kırık ne düşünüyorsun? PP derken PP, PP'nin kısaltması, neyin kısaltması şu an aklıma gelmedi. Evet. Q2'de PP'nin sıkıntısı şu. Ha, party play mi? Bu party play böyle PP'yi kısaltır mıyız ya? PP çok güçlü mü? Değil bence ya. Ya zaten iki tane adam varsa zaten iki katına çıkması lazım. Loot, öbür türlü grup play'in hiçbir anlamı olmuyor. Yani öbür türlü iki tane arkadaş oyunu oynayacak. Oyunu oynaması saçma olmuş oluyor. Hani onu hiçbir zaman değiştiremeyeceğin için ya iki kişilik loot düşüyorsa onu zaten ikiye bölüyorlar. Kişi başına yine bir kişilik loot düşmüş oluyor. Bence onda bir sorun yok yani. PoE2 veya PoE1 olsun. Ya Valor'un dediği doğru. Hani rastgele 4 tane adam da bulabiliyorsun. Sırf orada durup sana kuantite bonusu vermesi için de. Hani onu nasıl engelleyeceğim bu sefer? Hani beraber oynamaya çalışan arkadaşlarla sadece kuantite için orada duran adamın ayrımını nasıl yapacaksın yani? Yok mu bir bingo mingo yapalım ya? Bu ne abi? Patch notu gelmiş. Hı, önemli bir şey değil. Yok bir adam gibi bingo yok Valor Hoca.
Atlas değişir mi? Atlas kesin değişecek abi. Atlas zaten 0.4'te değiştireceğiz demişlerdi. 0.5'i kesin değişmesi lazım. İsyan çıkar öbür türlü yani. Yani Endgame komple değişecek. Nasıl değişecek bilmiyoruz ama inşallah daha iyi olacak. Ya zaten bugünkü videoda söylemiştim. Hani bu adamlar bu Endgame'i tasarladığında zaten hani alelacele hemen bir şeyler yapalım da insanlar oynayacak bir şey olsun tarzında hazırlamış. Hani şimdi gelecek Endgame asıl 1.0'da gelecek. Hani harbiden üzerine düşünülmüş, taşınılmış, adam gibi dizayn edilmiş bir Endgame olacağını ben tahmin ediyorum. Evet. Endgame'i bayağıdır düşünüyorlar. Ya umarım sonsuz atlası yapacaklarsa da sonsuz adam gibi olsun. Öbür türlü normal atlasa dönelim PoE1'deki gibi. Duelist gelecek mi? Asıl soru o bence. Yani çok geleceğini ben çok düşünüyorum ama yani %99 falan gelir diyorum ama belki de harbiden yani game'i yapıp yetiştireceğiz diye Duelist yetiştirememiş olabilirler. Nasıl tease etmediler kardeşim ya? Her videoda kılıç var, sen iyi bakmamışsın ya. Çayula videosunda kılıç vardı mesela. Breach olan teaser'da. Evet evet, Champion diyordu. Hatta onun hakkında bu Community Manager not you diye şey atmıştı. Bak şunu postlamıştı. Şimdi millet Champion deyince duelist geliyor demek ki falan demişlerdi de. Alakası yok yani. Milli fight hala bok gibi gelse de sıfır hak. Abi zaten işte o yüzden duelist istiyorlar ya. Kılıcı 15 dakikada kaldırır. Abi senin milli fight dediğin zaten mace. Oyunda şu an milli olarak sadece mace var. Milli olarak daha flail gelecek. Axe gelecek. Sword gelecek. Yani sen 3 tane millinin 3 kategorisini daha görmedin bile oyunda. Nasıl oynandığını bilmiyorsun. O yüzden belki de çok çok iyi bir milli combat'te olabilir yani. Hani mace'ler çünkü hani yavaş vurayım, daha fazla vurayım mantığında olduğu için. Mesela milli fight'ı mace penceresinden düşünüyorsun ama kılıç bambaşka combat olabilir. Yani mesela Spear'ın combat'ına bak. Şey ile alakası yok yani. Mace'lerle. Disciple of Varaş'ta gibi sıkıştırabilirler. Oğlum Disciple of Varaş'ta class değil ki, o ascendancy. Ascendancy'yi yaparsın, onda bir şey yok. Asıl olay class'ı yapmak. Expedition'da da Trident vardı. Aquaman class confirmed. Trident miydi oğlum? O biraz daha çan gibi bir şeye benziyordu ama. Exile trailerında vardı Duelist. Duelist'in oynanışı var mıydı? Yani class'ları gösterdiklerini atıyorum da bir milli değil mi? Şimdi milli işte aslında. İşte bu perimeri zarturt şeylerini getirdiler ya, o da gerçi çok tutmadı ama.
Ya zaten GGG'nin bence en büyük hatası midi konusunda ilk gelen melee class'ın warrior olması. Yani warrior melee class'lar arasında belki de en kötüsü yani. En yavaşı. Daha dur 3 saniye düşüneyim de ondan sonra vurayım class'ı. Çamaşır makinesi resistance harbiden öyle bir şeydi. Ama use time işi zaten o kadar sinir bozucu bir şey ki yani ne kadar atak speed kasarsan kas azalmıyor falan, böyle saçma sapan bir şey hiç sevmiyorum ben ya. PoE 1'de mesela neredeyse hiçbir skill'de öyle bir şey yok yani. Benim aklıma gelen hiçbir skill'de yok. Atak speed penalty'si oluyor. Atak speed'i işte 100 atak speed'i varsa 60 atak speed varmış gibi davranıyor. Hadi yine o eyvallah. Atak speed'i yükseltince yine hızlanıyor. Bu hiç hızlanmıyor. Ha değil mi? Doğru. Cold Spark daha fazla vuruyordu ama daha yavaş vuruyordu. Öyle bir şey vardı. Ya ben denge konusunda çok şey yapmıyorum. Bu mesela Pasteur'un bu konuda çok iyi bir yorumu var. Ya adam diyor ki zaten şu an oyunda her şey yok diyor. Hani kılıçlar eklenecek, oyunun dengesi ona göre değişecek. İşte flail'ler eklenecek, akslar eklenecek. Ya denge konusunda bence 1.0'a kadar zaten çok bir yorum yapmanın çok bir anlamı yok. Yani daha beta'da olan oyun dengesinin bozuk olması bence çok önemli bir şey değil. Dengeyi zamanla çözerler. Oyunun kendisi bir eğlenceli olsun da. Yani şu tam verecekler mi yayın sonrası? Yani normalde her zaman veriyorlar yayın sonrası. Ama normalde her zaman işte launch'tan bir hafta önce, 10 gün önce falan reveal yayını oluyor. Bu sefer 3 hafta önce reveal yayını olacak. O yüzden bilmiyoruz. Yani verebilirler, vermeyebilirler. Normalde hep veriyorlardı ama şimdi 3 hafta ara olunca hype var mı sende? Hype var abi, Endgame değişecek. Yani şu an bence God of Exile 2'nin zaten hani tartışması herhalde en büyük ligi gelecek. Hani God of Exile 2'de hani son ligleri bence bayağı iyi yöne doğru gidiyordu yani. O yüzden hype var. Ya zaten şu Endgame'i düzeltirlerse, adam gibi yaparlarsa, harbiden hani eğlenceli bir oyun haline gelirse hani bir ay 2 ay bu oyunu da oynarız yani. Ya patch note'u hani senin dediğin gibi oyunun çıkmasına bir saat kalaya kadar değiştiriyorlar da hani en azından bir initial patch note yayınlıyorlar. Zaten normalde de öyle yapıyorlar. Ondan sonra launch'a gelene kadar güncellemeler yapıyorlardı patch note'a. Olursa öyle bir şey olur. Hoş geldin Ekran. Ha, bir patch note yayınlarlar. Ondan sonra gelen yorumlara göre falan belki işte 3 hafta içinde değişiklikler uygularlar. Abi Yo2'ye RF build'i lazım da gelecek RF build'inin ne olacağından millet korkuyor yani. Çünkü Yo2'de her şeyin bir conditional olduğu için yani önce şunu yapacaksın da sonra şunu yapacaksın. Önce bunu yapacaksın da sonra şunu yapacaksın tarzında. Bir de RF'in geleceği klas Templar klası. Yani Flair'lerle birlikte gelecek. Ya o da böyle önem sırasında çok yukarıda değil sanki. Yani Duelist zaten önce, daha en önce Duelist çıkacak, o kesin.
Sonra diğerleri nasıl olur bilmiyoruz. Ya Aref geldiğinde de bizim PoE1'deki Aref gibi olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe taraftarı. Harbiden PoE2 öyle bir şey olabilir. Hoş geldin Özlem. O map layoutlarında RF'çil olur yani. Map layoutu zaten benim bugün de videoda konuştuydum. Yani çözülmesini istediğim en büyük problem falan yani. Yani endgame'i değiştirecekler, yeni klas falan eklerler, onlar eyvallah da layout işini bence mutlaka çözmeleri lazım. Abi de insanlar mesela RF deyince RF geliyor akıllarına da RF'i aslında RF yapan Chiefs'ın patlaması yani aslında. Hani o patlama olmayınca RF o kadar da zevkli bir skill değil bence. Hiç PoE2 oynamadım. Umarım iyi patch gelir. Ben de şans veririm. PoE2 nasıl oynamadın ya? Gerçi belki key'in falan yoksa denemek istememişsindir para verip de. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hi, I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile 2, and welcome to GGG Live. We have a huge amount of stuff to share today, so it's going to be a good one. Twitch drops are enabled on today's live stream, so you'll be able to claim the Red Queen's font hideout decoration Şu by yayını following the instructions below. yan tabda açın arkadaşlar. Okay, Ödülü so with kaçırmamak that out için. of the way, time to roll the trailer for Path of Exile 2, Return of the Ancients. Those in darkness once lay dormant, now return. Tamam, bunu zaten görmüştük. We who came before rise again. Behold, the first edict. Gün önce Atlas'ı mı bölmüşler harbiden? Eriyaz dediğim map mi herhalde? Yine bu güzel. First Edict yok. First Edict'in ne olduğunu bilmiyordum. Right of the Nameless Ritual olayı bu. Ritual Rework. Eyvah, Atlas değişmemiş galiba. Bu ne? Wild Wood mu? Evet. Güzel. Gerisini koyacağız. Tamam, Breach Rework. Oha! O nasıl çerez üstü? İyi güzel yeni crafting eklemişler Breach'e. Ben böyle bir şey istiyordum. Breach PoE1'deki Breach'i getirmişler. Bosslar bile aynı hoca. Bossları değiştirseydiniz bari. Delirium bu işte. Aha, sizi tamamen mi kaldırmışlar? Sus yok. Delirium'da. Ya da çok az mı var? Bu ne lan? Tagbazı mı? Ha, bunlar direkt Expedition'ın falan da adını değiştirmişler. Gümüş kaldıran skills derken. Ocean mı? Ha, yeni biyomlar mı eklemişler? Hunt like it's your last. Continue the search. See what you can find. Atlas Colossus mu? Wall Temper Core, tamam, onu zaten bekliyorduk. Atlas Abyssal. Oo, Atlas bayağı değişmişler. Now see how your story ends.
O Atlas 3'yi sonunda bizim QE1 gibi yapmışlar. Çok iyi. Yeni crafting sistemleri çok iyi. Spirit Walker Amazon'un yeni ascendancy'si tamam çok iyi. Duelist gelsin ama. Duelist de gelsin. Martial Artist. Ya yeni Monk Ascendancy gelmiş. Güzel. Güzel severiz. Melee deriz. Yeriz. Tam bir de Duelist de. Eyvah sıçtık. Duelist gelmemiş. İki Ascendancy gelmiş ama yeni class gelmemiş. Güzel abi güzel. Atlas yine sonsuz Atlas. O değişmemiş. Oblivion. Yani sonsuz Atlas olacaksa da adam gibi olsun diyordum ben. İnşallah harbiden adam gibi bir şey yapmışlardır. Bayağı değişmişe benziyor çünkü sırf böyle Abyss zonları vardı, sırf Expedition zonları vardı. So as you can see, there's just so much going on in Return of the Ancients, it's hard for even us to keep track of it all. Now, we promised that this one was going to revamp the endgame, and I'm very excited to talk about it. But first, we've got to talk about the League. So to do that, I'm going to hand things over to Mark. Hi, I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile. Absolute sinema aynen öyle. For those of you who are new to Path of Exile, each time we release an update, we also release a new league. Not only do we have a new economy, but we also introduce new content through the campaign, which gives you a fresh play experience right from the start of the game, as well as new mechanics, storylines, and in-game bosses. Sesimi hala bastırıyorum. In Sesim the şu an iyi runes değil of mi ya? Aldur Ya League, biraz you sesini will açtım da ben encounter de a anlayınca man being dediğini diyeyim. attacked by the undead in Clearfell. After saving him, he introduces himself as Pharaoh, a young blacksmith trying to bring back the ancient art of Ezemite runesmithing. He has been collating his discoveries in a tome and is keen to show you how runesmithing works. By inscribing symbols on these ancient Ezemite remnants, you can create all manner of old magics. Unfortunately, on doing so, the corpses of the nearby undead are revived and infused with some of the latent power, making for a difficult fight. Şu an lig mekaniğini açıklıyor arkadaşlar. Tam sesim az mı? Sesimi After biraz açayım. defeating these monsters, Pharaoh realizes that runesmithing is a dangerous business, and he is going to need the help of someone a little more martially inclined to discover these secrets. He lends you his tome and asks that you note down anything you discover when you return to him. In each area in the Runes of Aldur League, you will find a remnant, and as you approach it, you will notice that some symbols are already present, and some are waiting for you to fill them in. Depending on which symbols are already present, you will have different options for which items you can create using this magic. Tamam, For kendi example, ödülümüzü kendimiz if you seçiyoruz. combine Tempest and Lightning, you can create an Orb of Augmentation. Map'te bekleyeceğiz mi böyle? Çok kötü çok. İlk gösterdiğinde animasyon vardı ama ikinci gösterdiğinde animasyon yoktu sanki. But be careful. The symbols used to craft the items also empower the monsters around the remnant, who will be Baksana, revived basıyorsun as direkt undead şey to yapıyor. fight Karakter again durup da onu with different çivilemiyor properties yani. depending on what runes you used. So, if you use a fire rune in your recipe, the monsters will be empowered with fire. Or if you use a moon rune, lunar beams will rain down as you fight the monsters. After the fight, break the remnant to receive the item you crafted. As you get higher level, you will start to find remnants with more slots for more runes, allowing Yine you to %40 craft Ranger mi rarer oynanır? items. Zannetmiyorum ya. Önceki As ligde the de number of %40 slots Ranger oynanmadı ki increases zaten. though, more waves of monsters will be added, with each wave being empowered by more and more of the runes. And this can get pretty dicey, because some of the runes can have powerful effects. Tamam, orada Arch Nemesis'e benziyor biraz. Kendi resipimizi yapıyoruz. Like the Oath rune, which will cause one monster to be nominated as a leader, spawning waves of minions. The Yeni leader class itself gelmişti. will be Yine invincible, %25 falan but PP vardı killing abi. Bu its minions Pubgun'la will deal alakalı. damage to Pubgun it. PP oynarsa bayağı bir kişi PP oynuyor.
Verisium'u niye yerden topladık? Yani. Bakalım Verisium nasıl bir şey? Göğü birdeki gibi değildir ki. Some recipes can get pretty large, requiring 6, 7, 6-7. or even 8 runes. But don't worry, you won't have to remember them. Pharaoh's runecrafting book will record all the options, allowing you to simply pick which one you want to craft, given the existing runes that are already on the remnant. To expand your knowledge and to allow you to craft more items, Pharaoh has asked that you keep an eye out for signs of runic magic Evet, around astrolog Rayquaza. tarzı bir şey ben de gördüm. Yani böyle sırf He wants to document sırf anything you expedition olan, find sırf Abyss in olan order to yerler falan rediscover the vardı. secrets of Ezomite runesmiths of old. The first of these can be found in Ogham, and reveals to you an ancient secret, buried deep underground. The runic magic which the Ezomites believe to be their own is actually of Kalguran origin. Thousands of years ago, the Kalgurans came to Rayclass to find sources of verisium, a metal on which engraved runes allow control over reality. Tamam. Lore'u anlatıyor şu Pharaoh is arkadaşlar. determined to learn these ancient ways and gain mastery over them. If you can bring him more verisium, he will be able to use it to smith power into any armor, granting you runic ward, the power harnessed by the Kalgurans since ancient times. Ward mu? Runic ward is a new resource that protects you from death. Should you run out of life, your runic ward will kick in, sustaining your body until your life can return. It effectively acts as an extra life pool. Of course, should you take enough damage to run out of that, you will still die. Ward'u bayağı Every değiştirmişler. single piece of armor in the game Canım can be bittiği zaman upgraded this way, çalışıyor. even uniques. Ve her iteme direkt Some ward are olarak just a ekleyebiliyor. strict Güzel, upgrade, yeni defansif giving layer runic eklemişler. ward with no Güzel. downside. Others are more extreme, sacrificing defenses to get a much larger amount of runic ward. There are even some that add new modifiers to uniques entirely, making them much more viable for higher level play. But the Kalgurans use runic ward for more than just a defense. It can also be used to power many other magics. Instead of using gems created from corruption, the Kalgurans used runes of power and fueled them with runic ward. Many of the options available from remnant crafting are new types of Kalguran skills that exclusively spend runic ward to wreak havoc. An example is Triskelion Cascade. Using it will cause your next spell to be triggered multiple times in a Triskelion pattern. Ward'la You can alakalı use it with 25 tane skills yeni like skill Ice Nova eklemişler. that you cast from yourself, Güzel, yani yeni klas or gelmemiş ama with bayağı bir something you yeni skill target gelmiş at en a azından. distance, like Comet. There are also skills to modify existing effects using runic magic, like Frost Flame Nova. Using this skill on a pack of burning enemies will transform the ignite into Frostfire, both burning them and building up freeze at the same time. You have basic buffs like Hollow Shell that guards all nearby allies, to more complicated mechanics like the Mark of Repulsion that creates a mark capable of pushing away all nearby enemies. Instead of spending mana, like skill gems do, all these skills cost runic ward, and unlike gems, they don't have a color. This means that they don't care about attribute requirements, or what kind of weapon you use. These skills are designed to be used on any class, and so often güzelmiş. interact with mechanics that apply across many characters. Mana yemiyormuş arkadaşlar, bu By skiller combining var different diyormuş. runes together, the Ve Kalgurans were attribute able to requirement'ları support da their runic yokmuş. Ya her abilities, klasta and you kullanmanızı can as istiyorlar. well. There is also a set of runic supports that can be combined with regular skill Ve hani gems in runik de şu interesting şekilde çalışıyor. ways. Sizin canınız bittikten sonra runikleriniz Concussive almaya runes başlıyor. allows you Yani to o yüzden add mesela these concussive canınız shockwaves to any sıfıra skill that inmediyse starts. her türlü o skill'i kullanabiliyorsunuz. While Runic Infusion lets you spend ward to directly empower the damage on any skill. Güzel güzel, mekanik güzel. Now, there are other quests during the campaign too. Selamlar, yayına that yeni geldim. unlock Class ve even Swords more gelmemiş. interesting Evet, Yıldız ve crafting Sword'lar methods. gelmemiş. 2 tane yeni ascendancy gelmiş. Class yok.
Buried deep in the jungle in Act Bakalım ne 3, diyecekler you can soru cevapta find bu the konu Mystic hakkında. Kesin soru gelir Refuge, bu konuda da. Chat zaten containing kılıçlar even more gelmemiş secrets for diye Pharaoh to learn isyan from. ediyordu. Using this knowledge, he gains the ability to reforge unique weapons. With this technique, many low-level unique weapons can be upgraded to do significantly more damage. Now, we've been able to take a bunch of uniques that had interesting modifiers, but were not in-game viable, and give them a bit of a boost to Düşük get level unikleri And artık it's yüksek not level just hale low-level getirebilecekmişiz. All Kalguran uniques are able to be Ya mesela reforged this way too. 15 level 25 And they level can do some unikleri var ya, pretty onları interesting böyle things. yüksek level unikler haline Like getirip Searle's Grit, hani a damage'larını new yükseltip unique, which endgame'de de when kullanılabilir hale reforged can get one of getireceklermiş. several different outcomes. Now, Çok there iyi is still abi. so much more that you can craft with remnants. Hani oyuna yeni There unik are eklemeden also yeni unik eklemiş 100 olmuşlar new bir nevi. runes, as well as many other new crafting currencies. This is the runes of Aldur after all, and some of these runes have quite powerful effects. For example, Tamam da this ES elemental sıfırlıyor, sadece conversion ward rune ekliyor. will Hayır convert hayır all hayır, the üstüne existing mods ekliyor. on a non-unique weapon İtemin from üzerindeki one şeye element defans to modlarına another. ellemiyor, sadece üstüne ekliyor. Using it, you could combine a weapon with all 3 elemental damage mods into a single element, making a weapon with massive amounts of cold damage. There is also a rune that lets you destroy your rune sockets to turn them into a dual socket on your item. And there are even crafting meta runes that can unlock new types of mods when used with regular crafting. For example, this rune of chronomancy will unlock a set of time-related mods to be crafted on your boots. Ya Once iyisin, placed hoşsun da hoca. use regular crafting orbs to Yani biz bu attempt to get itemin new soketine mods, bunları like mı cooldown koyalım, speed or resistlerimizi mi increased skill çözelim? effect duration. Yani her şeyi ürünlerden çözmeye You can çalışıyoruz. Biz bu also sokete create a neyi new koyacağız type onu of anlamadım currency ki. called alloys. Using regular metals alloyed with verisium, new modifiers not normally available can be directly crafted onto your items. Using imbued alloy could improve your ailment damage, for example. Ekstra mod There are olarak mı honestly ekliyor so onu? many options here that unlock all sorts İyi of güzel, crazy yani crafting crafting şeyleri projects. gelmiş gene. So I think people will be experimenting with these for a long time. Evet, hala eksikler var zaten abi. Oyun Once you zaten get to King's 1.0 March in bile Act değil ya. 4, Beta'da hala. Pharaoh O normal. finally meets Danig. Evet abi, a soket işini real ben anlamadım. Her şeyi Kalguran soketlere runesmith. ekliyoruz yani. And riddled with excitement, he wants to learn how to merge modern Kalguran techniques with the ancient knowledge that he has found. From here on, Pharaoh joins in the Kalguran expeditions that Danig has been leading. With the ancient knowledge that Pharaoh brings to the table, the Kalguran expeditions that Danig has been going on will change significantly. For those of you who haven't played it, the Expedition League mechanic involves carefully placing explosives, uncovering the buried dead, and recovering verisium from them. By choosing where to place soket the yerine explosives, Jewel you can işi bayağı choose iyiymiş which kind de. of challenges you'd like to face, Kim bilir ne kadar real. or rewards you would like to claim. But unlike before, expeditions now contain the remnants from Runes of Aldur, allowing you to do some specific crafts along the way using the new League crafting mechanic. One very important difference from the simple remnant encounters, though, is that the empowerments that the remnants grant apply to every monster down the explosive line for the rest of the encounter, stacking together. Ha. This can lead to some pretty extreme situations. If you stack too many remnants, you might be in for a fight beyond your abilities, but the rewards can be very worth it. Bu lig mekaniğinin Each mod dalgasını on the monster Expedition'a is koyarsanız improving the items that bütün they can canavarları etkileyecekmiş. O patlamanın devamındaki. Once you get to the endgame, you will find that the Atlas has changed substantially. To the south, you will now find the coastline of Rayclast, with the ocean beyond. King's March has not fared well after the Cataclysm, and lays in ruins. Rog's shop has been destroyed, but he is much more concerned about his wife, Gwenin. He would like to launch an expedition deep into the ocean to find her, and this begins a new major mechanic for expedition, exploring the ocean. Previously, a logbook was a single encounter. Now, using a logbook, you can send ships to explore an area of the ocean to the southeast, uncovering a range of islands to begin your search for Gwenin. Logbook You can kendi hop map from değil de island to Atlas'ta island, mapler doing açıyor. many new encounters. There are islands with expeditions, grand expeditions,
new bosses, and all sorts of other unique things to find. İyi, eğlenceli, güzel. Logbook'tan eğlenceli Eventually, yani. you will find the island that Gwenin has been holed up on. It turns out that she has found the tomb of an ancient Kalguran, Medved. While she appreciates you coming to her rescue, she is still keen to blow open the doors of the vault and take whatever you can find inside. It's just a shame that Medved isn't as dead as you previously assumed. Medved'i biliriz, tanırız. Bizdendir. Now, after you have defeated Medved, you will find another logbook. And this time you can use it to choose which direction you want to explore. The ocean is vast and contains a huge number of new islands Yani to find. okyanusta full With expedition each yapacağız. logbook, you can explore one sector and you can go as deep as you like. Yani sonsuz atlas ama There hani are all mesela sorts o of taraf full interesting objects to expedition. uncover and dungeons to explore. O zaman bir taraf full bridge, bir taraf full bilmem Many ne, of öyle the mi islands olacak? have expeditions with totally new mechanics. So, for example, here is a volcanic island with voltaxic sulfite. Blowing up the sulfite will unleash extra waves of enemies. But there is also this wall with a suspicious light coming from behind it. On blowing it open, a giant ogre comes out, and he is determined to eat as much sulfite as possible. The more sulfite mounds that you have blown up, the more empowered and the more rewarding he will become. Tamam, güzel. Yeni bosslar, yeni mekanikler. Temel olarak aynı ama expedition These hala. islands contain all sorts of little secrets that you can find and blow up. Free trapped wisps, blow open root doors, even raise ancient precursor technology. And of course, more bosses. There are more and further vaults to blow up, and one of them in particular is pretty important. The Tomb of Uhtred, the Star Drinker. Atlayacaktım Uhtred mi diye. Medved'i ölürsek ne oluyor? Uhtred Bu was boss vardı hoca, responsible ayıp for olmuş. calling down the Zaten meteors bossların of hepsini yeniden Elysium, which kullanıyorlar the abi. Kalgurans used to Uhtred power de the PoE ancient birden, magic. Medved de PoE birden. And upon defeating him, he calls down a truly gigantic one into the ocean nearby. O ne hoca? Black Knight On falan mı? visiting it, you find that it is shrouded by a strange energy emanating from the Verisium core of the meteor within. There is something growing in there. Bu ne? Olrot mu? can't be Ha, anything örümcek good. boss'u mu? In order to gain entry, Danik suggests that the Triskelion Flame, an ancient Kalguran artifact that can absorb and cancel the effects of Verisium magic, could be used to enter. But to find it, you will need to locate the Tomb of Olroth, leader of the Knights of the Sun. Ha, Heroes Fall diyor. Harbiden Black Knight galiba. Defeat him and gain access to whatever eldritch nightmare is growing inside. Now, we're not going to spoil the boss, but one thing you should know is that the Verisium that makes up the core of the meteor is of a quality that has not been available for millennia. Oğlum adamlar 10 dakikadır expedition Bringing this anlatıyor. to Bir Pharaoh saat and sürecek herhalde. Danik should allow them to forge some objects of power, the creation of which has been lost to time. So that's the League, and there is a lot going on. To sum all that up, there is a new encounter with over 30 new monster types and over 30 new rune modifiers to enhance them. You can create more than 100 new runes to craft your gear, as well as dozens of other new currency items. And there are new quests added to the campaign to unlock even more new crafting options. Rune forging armors, upgrading uniques, Ha, onlardan zaten bahsettiydin hoca. dozens of new Kalguran skills and supports, Dev olan için demiştim. Biliyorum Act Tons of 4'teki new için islands dedin to de. discover by Hani exploring sırf the PoE ocean. 2'deki bossları kullanmıyorlar. PoE 1'deki bossları da 5 new kullanıyorlar. bosses, including a new pinnacle boss, and a bunch of new uniques to top it off. Tamam, güzel güzel. But Fena değil. there is still a ton more to come. It's time to talk about the massive changes to the endgame. But for that, I'll hand it back to Jonathan. Haydi. Now, as Mark Onu hinted da at sen before, anlatsaydın the ya. in-game atlas is very different now, and the ocean to the south is the least of the changes.
The entire area around your starting location is now teeming with new questlines and things to discover. Will you investigate the strange forest to the west? The cracks in the earth to the east? Or perhaps visit the ruins of a Val city in the north? The Atlas now has fixed points of interest at specific locations, giving you specific objectives that are easy to find. Like before though, no matter which objective you choose, going to towers to see what's out there is always a good idea. Ha. The first time you do that though, something new happens. The earth shakes, and a gigantic fortress rises from the earth. A remnant of the ancient precursor civilization. Ne oldu? The cataclysm of the beast has caused an ancient protocol to be invoked. Should corruption ever take hold to this degree, the world must be scoured and purged of corruption. You will need to make your way into the fortress and activate the gates. Gain the keys to reach these ancient precursor weapons and disarm them. But this will be no easy task. The fortress has many areas to explore and many new things to find. You will power up ancient machines, fight new and deadly foes, discover many new areas, Layoutlar biraz dandik geldi and bana yine uncover ama. some dark secrets. Now the Fortress is the first of the new full endgame storylines that we're adding in 050, and there's a lot going on with it. But not only that, it has some pretty cool new mechanics as well. The areas inside the Fortress are special. Many of them have new mechanics or rewards that they grant. Like this map, where all the rares are contained in essence crystals. Ben de anlamadım, izliyoruz bakalım. Or this one, which replaces all monster packs in the area with strongboxes. Or this one, which spawns an Izmeri spirit that always moves on from a rare after you kill it, allowing you to chase it through the entire map. Yani tamam, eyvallah, güzel, fena değil. Now, just like the normal areas of the Atlas, you'll need to fight the map boss of each area to complete the map. But unlike a normal map, the ones in the fortress each contain precursor nodes after the boss, and activating these nodes will give you points for the new and improved Atlas passive tree. Fortresslerden alacakmışız Atlas Now, puanları. we had an Atlas passive tree before, but it was one of the areas of the endgame that just wasn't up to scratch. The Atlas tree now works quite a lot differently. Ne Atlas We have tree'de de significantly şöyle oluyor ya. upgraded the kind of mechanics that you can find on the Atlas tree. Like this one, that gives a chance to make rogue exiles you fight retreat from combat and move to an adjacent map. Before you fight them again, they'll upgrade their gear and come back with a grudge this time. There are also a lot of nodes that combine mechanics together in new ways, like this one which lets Izmeri spirits possess strongboxes. All the regular monsters that come out of them are touched by the spirit, and the rares are all possessed, giving you some incredible loot potential. Tamam, eyvallah. You get points from every single area you complete in the fortress, and unlike before, that means you can allocate the entire Atlas tree. Yes, this whole tree can be yours. This change is pretty important, since it allows us to be able to create many types of bonuses that we wouldn't have been able to create before. Like this Hoca, one, which gives a chance for cities to be invaded by another her puan faction, almamız and saçma can değil even mi allow ya? it to contain 2 faction leaders, allowing you to get 2 crisis fragments. If we'd done this kind of thing on the old tree, we would have wanted to spec into it before running a city map, then unspec out of it before running anything else. With full allocation, we can have cool bonuses like these. Now obviously we still want to make sure that you have choices that define your in-game Atlas build. Evet abi. So many nodes in the Atlas tree are now multi-choice. Everyone will get the node, but which bonus you choose to use is up to you. Ha. Do you want your powerful boss maps to contain more essences, summoning Ha, circles, güzel or rogue abi. exiles? Bütün Atlas'taki nodları But there's alabiliyor also musunuz nodes that arkadaşlar? contain more unusual things. Ama seçimler var. So Yani for o nodu example, alıyorsun on this ama node o you nodu can choose. hangisini Do you alacaksın? want to give a Seçimlerini chance for yapabiliyorsun. shrines to Ya instead yine be given to the seçim map var boss in the area, ama bütün making them Atlas'ı more alabiliyoruz. challenging but dropping special loot? Güzel. Or would you rather give a chance to be given a shrine buff before entering boss arenas, making for an easier fight? Now, I could probably nerd out about cool stuff in the tree all day, but we should probably get back to the fortress. Now,
One of the really important things we wanted to do was make it so that all the boss fights in the endgame are now accessible with a quest line. That means that to fight the Arbiter of Ash for the first time, you don't need to get lucky by finding keys. They will be in fixed locations and there's a quest to get them. But the Arbiter of Ash is no longer the pinnacle of Path of Exile 2. For that, you'll need to travel into the very center of the fortress. Artık An incredible Arbiter'le challenge dövüşmek awaits için you 3 tane should you key choose to lazım. go there. Onlar direkt Atlas'ta görüyormuşsunuz. Direkt gidip alabiliyormuşsunuz. After the storyline, you still unlock keys for pinnacle bosses in the usual way, exploring the world and finding the keys required to get to them. But we have added a lot more interesting things to find out there as well. There are now all sorts of mechanics İlk that can spawn on kestiğimiz maps in the zaman direkt wilderness. gidip For bulabiliyormuşsunuz. example, Sonra yine some maps might randomize spawn oluyor. as a rogue exile hunting ground, containing multiple rogue exiles who are there to hunt rare beasts. You might come upon them in the middle of a fight and be able to take out both of them. Zaten hep Twitch'çiyiz. Or a map of champions that makes all the natural inhabitants of the area into magic monsters. Or this one that causes all shrines in the area to release as merry spirits when used. Ya şu spirit işini vallahi yani her şeye koymuşsunuz da Once you have explored and found your keys, you can return to fight the pinnacle in the fortress again. But this version of him will be harder. And not only that, he will have new unique rewards as well. Each time you fight him, you get the ability to activate one section of the fortress. And any maps that you didn't finish there will be automatically completed, giving you all the Atlas points. So if you're the type of player who doesn't want to explore the fortress, and instead just race out into the infinite Atlas, you still have a way to get all those points. So that's the origins of Fortress'in the içindeki Divinity her bir map storyline. bir puan It's a veriyor. huge amount of Eğer new content bütün with a ton of mapleri new tek areas, tek yapıp puan 5 new almak bosses, istemiyorsan boss'u including a yapıyorsun. pinnacle, Boss with a sana bunch o of new map'in unique içindeki items. bütün But not only Fortress'in that, içindeki it bütün also mapleri completely yapmış sayıp revamps sana the bütün Atlas tree puanları veriyor. and includes a ton of new map mechanics that you can find both inside and Ben outside the Atlas'ı tam fortress. anlamadım ama bu Fortress But nerede this olacak? is just one Bulacak of the new mıyız bunu? storylines. So let's talk about the next one now, Masters of the Atlas. Now, earlier we talked about how the multi-choice nodes in the tree allow you to still have an in-game Atlas build, but we didn't think that was quite enough. You have an ascendancy class for your passive tree. Why not an ascendancy class for your Atlas tree? Ebesinin Well, that's şeyi. where the Masters of the Atlas come in. Throughout Rayclast are many Atlas skill'leri opportunities for eserden those with the eklemiş skills to adamları find kafayı them. yiyeceğim. Atlas Masters are willing to train you in these skills Kafayı if you're yiyeceğim. able to help them in return. One such master is Jado, a member of the Order of the Jinn, an organization that secures powerful artifacts to prevent them from falling into the wrong hands. Jado will send you on missions to investigate strange occurrences on the Atlas and recover the artifacts causing them. And for each one you recover, he will gain more trust in you and teach you more ways of the Order of the Jinn. At level 1, you could choose to massively increase the chance for rare and unique chests, or make it so that all map bosses drop an additional unique item, or make corrupted waystones have an additional modifier, but at the cost of making them send you to a totally unknown location. Each mission you complete for Jado will unlock another row of abilities and give you another point to allocate, letting you choose how you want to specialize. But there are other masters too. For example, Hilda. Hilda is a member of a guild of monster hunters. She will send you on missions to assassinate specific deadly creatures around Rayclast and harvest their parts. In exchange, she will teach you her monster hunting skills, like this one, which adds a 25% chance to upgrade any Güzel abi, map ne boss to kadar a powerful version. variety o kadar iyidir. Or this one, which makes us merry and Ne kadar spirits no seçim longer olursa o possess rare kadar iyidir. monsters, making them go for the unique bosses in the area instead. You might notice that many of the effects on these are both upsides and downsides. So Hilda, for example, can make it so that you only get one attempt when fighting pinnacle bosses. But in exchange for that, they always drop 2 uniques. Because of that, we wanted it to be easy to swap between them depending on what you're doing. As you unlock each master, they will appear on the side of the screen. Simply click whichever one you want to use to run the map, and all the bonuses you have selected for that master will be activated. Oğlum bu Endgame iyice daha da This karışık allows ama you bu to yeni have a few oyuncular different nasıl anlayacak strategies that you bunu? can quickly pick between, depending on what you're running at the moment. Now, one thing that's been pretty obvious is that the in-game leagues we created when launching Early Access in 010 were not really up to the standard of the leagues we did since then. Fate of the Vile and Rise of the Abyssal just have a lot more going on than Delirium or Expedition, for example. We wanted to do a serious upgrade to all of these mechanics before we do our 1.0 release, and so that's what we've done. All 4 of the leagues we launched in Early Access have been upgraded with not only new quest lines, but new mechanics, new crafting systems, new uniques, and new pinnacle bosses. One of the really important changes we made to all the leagues is that you can now find them on the Atlas in specific locations, and each one has a quest line that will lead you there to being able to complete the league, along with its Atlas tree and its pinnacle boss. This is true even for the leagues that we didn't do major redesigns to,
So let's use Abyss as an example. When you first encounter one in the endgame, you'll get a quest that leads you to the east, where you will find these mega abyss cracks in the earth leading away from the Well of Souls. All the maps along the cracks will contain abysses with special properties, and mapping along these cracks will close the Atlas scale abysses, giving you points for the Abyss Atlas tree. At the end of each Atlas abyss, you'll find an Abyssal Depths, with the boss fight for one of the Abyssal factions, giving you a guaranteed way to fight them. And after completing all three, you'll get a key for the Well of Souls, allowing you to fight the Vessel of Kulamak. This kind of thing makes an in-game league so much more friendly for new players, giving people obvious goals and a guided experience to complete them. Ya rastgeleliği Alright, so let's kaldırmışlar. talk about Direkt the görev first of the olarak upgraded buluyorsunuz, leagues, yapıyorsunuz, Delirium, yapıyorsunuz, and its boss'la new savaşıyorsunuz, storyline, yapıyorsunuz, the Hare yapıyorsunuz, and the boss'la Raven. savaşıyorsunuz. Bütün Atlas As puanlarını you may alıyorsunuz o remember, mekaniğin. during Act 4 you were tricked into releasing an ancient entity from a Karui prison known as Tangmazu, the Raven Trickster. Tangmazu delights in breaking the minds of those who step through his mirrors, and when touching one, he will attempt to destroy your mind with twisted abominations generated from your worst fears. In Return of the Ancients, the first time you approach one of his Delirium encounters in the endgame, you will find Elder Maddox locked in a trance. His mind is trapped in one of Tangmazu's delusions, and you will need to free him. Once free, Elder Maddox demands that as you caused this problem, you should put it right. He asks you to travel west to the Withered Willow, the location he believes that Tangmazu first gained his powers. But be careful. As you travel there, the Raven Trickster will attempt to break your mind. Each map around the Withered Willow features Delirium encounters. Now this is more than a simple quest upgrade. The mechanic of Delirium has been overhauled and expanded. At the bottom of the screen, there is now a bar that indicates how deep into Delirium you are. You can see which direction leads deeper by looking at the fog, and the deeper you go, the more challenges you will face. By looking at the bar, you can see how long you have until the Delirium ends. And you can also see special encounters that you will face if you're able to go deep enough into the fog. At the end of the bar is always the boss of the map, but we now have a variety of other encounters that you might find as you explore the horrors of your own mind. For example, you might encounter a purple mirror shard that when shattered will cause all the enemies to become more nightmarish. After hitting this, you'll notice the Delirium demons are enhanced, significantly more powerful, larger, and scarier in general, along with more rewards. Or should you encounter a red mirror shard, you'll be sent into the depths of your mind. Yeni instance olmasın ya. Ne olur yeni instance olmasın. And must Eyvah, escape yeni it while instance. fighting off hordes of your worst fears. If you are able to do so, you will gain a powerful amulet with 2 instilled notables on it. Once you reach the Withered Willow, Elder Maddox discovers that a shard of the mirror is missing. You will need to track down Tangmazu and restore it if you have a hope of discovering how to defeat him, and that means entering the Raven Trickster's mirrors in an attempt to locate him. Each area around the Withered Willow contains Delirium encounters, so that's a good place to start. As you do Deliriums, some of the special encounters will drop liquid emotions. Normally these emotions can be used to instill amulets to add notable passive buffs to them, but in Return of the Ancients, emotions have a new function as well. Each one now has the ability to add crafted mods to jewels, allowing you to add specific mods to an item slot that can be quite difficult to roll. For example, Liquid Despair will allow you to add critical hit chance, while Liquid çok iyi. Suffering will allow you to add movement speed or Air of Effect to your jewels. Çok But there are iyi. many more. Aşırı Once iyi you've done abi. enough Delirium encounters, the location Jewel of a crafting grand gelmiş mirror, abi. an entrance into Tangmazu's realm is revealed. But it won't be that simple to enter. Using his powers, he reflects the map boss for a ridiculous empowered fight, then destroys the entrance into his realm of madness. In order to find him now, you'll need to let the insanity fully into your mind. A strange fruit is left behind which you can consume to fully embrace the madness in an attempt to reach the Raven Trickster's realm. Consuming the fruit will cover an entire area of the Atlas and fog, and every map you do in the fog will get progressively harder and harder as you explore the deeper reaches of your mind. At some point you enter a new layer. A simulacrum of your memories twisted and perverted by the Raven Trickster. Should you be able to complete the simulacrum, Tangmazu will believe that you are worthy of a true challenge.
and will let you take the remaining shard of his mirror, allowing you to enter his realm of madness back at the Withered Willow. If you dare to face him, it will be a fearsome challenge. Sinema. So, that's the new storyline of Delirium. Güzel abi, As you her can şeyleri see, quest it's not yapmışlar. only a Her lig quest line. mekaniğini quest There are haline new getirmişler. mechanics, Direkt bütün new crafting puanlarını falan options, alabiliyorsun. and new Gidip boss de fights. Breach'te, But one question you Splinter, might işte have is, Abyss'te, what happens after? Kulamak'ın finger'ı, parmağını aramana Well, gerek once you've kalmıyor. completed the story, grand mirrors will start appearing on Ben the öyle atlas anladım yani. sometimes after completing Delirium encounters. After doing the grand mirror, you can select where on the atlas you want to do your fruit-induced drug trip and get another key to fight Tangmazu. But this time, the fight will be quite a bit harder. And not only that, the fight will be able to drop a bunch of new uniques that were not available in the questline version. We'll show some of those later. After doing a grand mirror, the decision of where to spread the fog can be important, because there are some potent emotions that only come from certain map bosses affected by Delirium this way. Like all emotions, they can craft special mods onto jewels, but these potent emotions can create mods that you can't get any other way. So for example, potent liquid melancholy is an emotion that can only come from human bosses, and allows you to add a variety of on-hit effects. Daha anlatıyor diyorsun da daha zaten Delirium Also, anlatıyor. Daha you iki might want to try mekaniği daha instilling var. amulets with these emotions. They could have some interesting effects with some powerful notables that do not normally exist on the tree. Like Storm's Rebuke, which makes armor break boost your cold and Ha, lightning güzel. damage. Anoint only şeyler But eklemişler. also notables from a clearly deranged mind, like Calm's Blessing. This skill allows you to ancestrally boost fire spells after using a war cry. Anlatsana abi harbiden ne How about güzel using an bir şeyler ancestral yapmışlar. flame blast? Now, just like before, you can also upgrade the league by getting points for a dedicated Delirium Atlas tree. But this now works in a much better way and has much cooler effects. The maps in the Delirium area of the Atlas give you Delirium passive points for completing them, so it's easy to see how to progress. Some nodes will add new types of mirror shard encounters to your Deliriums. Like this one, which will pause the Delirium for some amount of time, allowing you to more easily get to higher depths. Or this one, which adds extra Delirium modifiers to monsters when you pick it up. There are also nodes that can add new types of drops, like this one, which modifies Simulacrum encounters to add special liquid emotions, which can craft time-lost jewels. And nodes that apply to the Atlas mechanics of the League, like Yani this one, cluster which jewel causes the yapmak Grand yerine Mirror to Delirium'u spread jewel Delirium crafting'e fog over a bağlamışlar. larger area of the Atlas, potentially containing multiple simulacrums. Alright, so that's the changes to Delirium. The core mechanic now includes a bunch of new things to find, new monsters to kill, and has new mechanics on the Atlas. It also has new crafting system for jewels, and over 20 new unlockable notables for amulets. Not only that, but you have a new pinnacle boss with a bunch of new unique items, and a massively upgraded Atlas tree just for Delirium. Massively But upgrade there's still a lot demezdim more ben to de come, neyse. so let's talk about Breach next. When you first do a Breach in the endgame, you will find Aelith, one of the Keepers of the Flame, an ancient order of monks dedicated to preventing the Hiveborn from entering the world. As you seem to be a keen slayer of demons, Aelith would like to recruit you to the order and asks that you travel to their monastery to the south. On the way Harbiden there, biraz da you'll start to markandansın encounter ya. more breaches, and will notice one of the first changes to the breach mechanic. You still have to kill monsters as fast as you can to keep the breach open, but now you can visibly see how much time you have left to keep it open, and how each kill extends its duration. Once you've reached the monastery, you will learn more about the Keepers. In the 25 years since the events of Keepers of the Flame in Path of Exile 1, the war with the Hiveborn has not gone well, and they have managed to establish a foothold in the world nearby. A gigantic area has fallen to the Scourge, and the Keepers are unable to get inside. Inside the monastery is the Genesis Tree, a powerful asset to the war effort, stolen from the enemy and gifted to the Keepers by the Dreamer himself. Using the tree, Aelith could create a breach stone and penetrate the Hiveborn foothold, but without Hive Blood, the tree has withered. To get Hive Blood, you will need to take advantage of another new mechanic of Breach. If you can keep the otherworldly portal open for long enough, the breach will stabilize and will enter a new phase. The Hiveborn will send their toughest miscreations to defeat you, and the breach will not close until you can annihilate them, dropping Hive Blood that you can use to restore the Genesis Tree. Tamam, QE1'dekinin aynısı. In some cases, you may even attract one of the deadliest foes the Hiveborn can offer, a Marshal of Zesht. These monsters also drop womb gifts, and if you take these to the Genesis Tree, they can be used to craft items to help you in the war against the Hiveborn.
Given that 25 years have passed since the beginning of the war, the tree has grown and withered many times, but with each cycle it learns and expands its abilities. When you first open the Genesis tree, you will notice these holes into which you can place your womb gifts. Hoca bu ne Each anasını womb gift satayım. can Bu be ayı used bir to create a atlas different sırrı type daha of gelmiş jewelry ya. and must be fertilized with hive blood. So for example, you can place this amulet womb gift into the tree and it will give birth to a random rare amulet. But the Genesis tree is capable of much more. As you continue to feed the tree, its branches will regenerate and allow you more and more control over what kind of items it will birth. So for example, this branch of the tree will allow you to control which base types of amulets can be birthed. Oha, direkt base tipini seçiyoruz. Çok iyi abi. And as you go deeper, it will even allow you to create new base types that you can't get anywhere else. Çok iyi abi. Like this one, which gives you an entire spirit skill for free. Or this one, which has a rune socket in it. İyi iyi, değişik şeyler, güzel abi. To the Way left too and right dank. are branches that will let you control which mods the amulet can get, including making sure that they're higher level, or controlling which specific mods that they will always have. With 15 points to allocate, you will have to choose wisely how you want to specialize your crafts, but it's worth noting that this tree doesn't have any cost to respecking it. You can enable or disable the nodes at any time by Oğlum biz clicking on them. bunun rehberini nasıl yapacağız? On rings, İnsanlar we've also diyecek ki added some şu really interesting new crafting options Ya. as well. You have a bunch ortalık of new çok base karıştı types abi like yeni oyuncu these, için. but you also have entire new classes of mods that can be added. The percent right-hand branch life of the var ring abi. tree adds an entire new set of caster mods to rings. From basics like extra elemental damage for spells, or more niche options like this mod that increases the rate you gain seals for Unleash. And on the left-hand side, you can unlock an entire new set of mods for minion characters. Way too dank. This stuff is actually pretty important, because casters and minion builds didn't have as many slots with interesting item crafting compared to attack builds. Abi Genesis harbiden tree bu narrows ne that bu gap. anasını satayım. There are also trees for Millet belts. gelecek soracak Artur şu itemi nasıl and yapıyoruz, Artur bu currency. itemi nasıl yapıyoruz. I won't go over them Kanka too şunu much seç, here, bunu seç, şunu but seç, there are all bunu sorts seç. of goodies in these too. Bu ne oğlum? Şuna bak Like kaç being tane able not to var create new tree'de ya, kafayı catalysts for yiyeceğim ya. jewels, or a belt that gives lightning damage. Once you've done enough breach encounters, you may finally get a womb gift capable of birthing a breach stone. Ha, splinterları birleştirince And you can then use it splinter on the bridgestone Hiveborn şeyi oluyor. incursion. Onu da bridgestone'a dönüştürüyor. He. Once used, the true extent of the breach demon's foothold becomes clear. They have not only transformed the land, but constructed huge sky hives as well. Eyvah, When you fortress enter the deme. outskirts of their Eyvah, realm, hives you will mı? discover breach hives. Eyvah, bir de eski Using tür the power of hives. the Keepers of the Flame, these otherworldly structures can be burned away when walking through them. Abi. But for each one yani. destroyed, more of the Hiveborn will attack when you attempt to purge the hive. Hiç PoE bir kadar kötü olmaz burada duvar olması da. These encounters are particularly rewarding for womb gifts, so you'll want to do as many of these as you can. But your real goal are the sky Eyvah, hives fortress deeper into the 24 wave domain. olmasın. Yalvarıyorum. 24 wave olmasın. These twisted creations are Hayır. securing the demon's entry into our world. Eyvah, sıçtık ya. Inside the very center are the Breach Lords Tool and Ash, and you'll need to defeat them if you want to get rid of the foothold once and for all. Now, once you've completed the questline version, there is still more to do. You will find other breach domains on the Atlas randomly in your travels. For each one, you will need to find a breach stone, destroy the sky hives, and defeat the Breach Lords. Ya bir kere yapıyorsun en azından ya. Her bulduğun encounter And için doing bir these kere mi? encounters is what will give you Fortress, access bir to kere fight Fortress, bir Zesh, kere boss the galiba. existing Breach Pinnacle boss, which you can access by communing with the Dreamer himself inside the monastery. While completing the questline for Breach, you will also be gaining points for the Breach Atlas tree, and there are a lot of cool new options here. This node will cause breach hives to spawn outside of the Hiveborn domains on the Atlas. And this one will give Aelith additional abilities that you can use while attacking a hive. Like this one, which causes all Hiveborn in the next wave to be magic,
drastically increasing their difficulty. in Oğlum bu exchange for eğileti biz way nasıl more koruyacağız items. Q2'de? Şuna bak, There Showcase'de are bile also ölüyor nodes that eğilit. allow you to control your rewards. Ay Path of like this Exile'de one, bütün which adds a ekrana set of new infinite lineage damage atıyorsun. supports to the Bundan nasıl Marshal of koruyacaksın bu Zesh. kadını? Or this one, which lets you control which womb gifts you will get. Ya iyisin hoşsun da şu Fortress'i nasıl There's yapacağız? Ben hiç also some anlamadım nodes ya. that affect the Genesis tree, like this one, which will cause Lightning Zesh to Arrow drop oynayacağız his herhalde head, gene. which when returned to the Genesis tree will grow a grasping orchid on the side of it. You'll have to experiment to find out what this thing is good for. Putting rings on its fingers seems to make it happy. Bu ne hoca ya? So that's a rundown of Yeah, what you can okay. expect from the new Breach questline. There's a new stabilization mechanic for breaches, hive encounters, and hiveborn incursions on the Atlas. But you also have a huge new crafting system and new bosses as well. Alright, so let's talk about the Right of the Nameless storyline next. Eyvah nasıl daha When you ritual first anlatacağız complete a diye bizi ritual in the anlatacağız. Saat endgame, 11-12 Aoife, oldu a hoca. lost spirit, will appear. She appears to need your help, but isn't able to communicate more than a few words, beckoning you to come to the Wildwood. Otur daha 2-3 saat buradayız Like the arkadaşlar, other oturun leagues, ya. Ritual Çay now has a bayalım place on yanımıza. the Atlas to call home. The Wildwood could be found to the west. When you first arrive there, Aoife's spirit will guide you in, where you will discover that inside the Wildwood, spirits can take physical form. Aoife has been bound to this place by the King in the Mists, and requests that you free her. But in order to do so, you will need her body, currently in possession of the King. To reclaim it, you will need to gain an audience with him. Inside the Wildwood, there are many ritual encounters to complete. Like before, in each area, triggering rituals will resurrect the nearby bound monsters to attack you, and killing the monsters will give you tribute. In addition, each ritual you do in the area will add the monsters from the previous ritual, making the encounters much more challenging the more rituals you complete. Once you've Vallahi ben completed them, mental olarak spend yoruldum your abi. tribute to get items. Now, an important change to the rewards of Ritual is that all the items in the reward window are now uniques or omens, making this league's rewards much more valuable than Ha, before. güzel abi. Magic Rare itemleri In kaldırmışlar order to gain Ritual'dan. an audience with the Nameless King, you need to sacrifice tribute to him. Any remaining tribute you don't spend can be sacrificed this way to fill up this bar. Once you have enough tribute for an audience, return to the Wildwood to divine his location with the Nameless Shrine. Ha, mantıklı. His Harcamadığın location will be tribute'u revealed deeper in the King in the Wildwood, Mist'le and you will need to make your audience'ı way için to him, harcıyorsun. kill him, and get Aoife's body. Using her body, you can attempt to release her spirit, but this is when you learn about the true threat of the League. The Wildwood is built on top of an ancient prison. The King in the Mists didn't gain his power out of nowhere. He was granted it by an ancient being of darkness known as the Bodark, and the Nameless King's use of this power has been causing the prison to weaken. In order to prevent the Bodark from entering the world, a champion will need to enter its prison and beat him back, but those with a name are unable to survive there. In order to do so, you will need to transfer your name to another with a new mechanic in the Ritual League, the Rite of the Nameless. The rite will begin in a nearby forest. At first, it appears to be a regular ritual encounter, but that will soon change. The final ritual of the area will include the map boss. And defeating him will give you a piece of the effigy onto which you will transfer your name. But the ritual is still not complete. Once the map boss is defeated, the Atlas will open, and you will need to pick another adjacent map to continue the ritual. During the rite, each adjacent map will have different rewards to tempt you. So for example, if you go in this direction, you gain significantly more tribute. But if you go in this direction, the uniques in the reward window will turn into currency instead. You can also sometimes get offered specific items that will be added as Mage Blood rewards. yazıyor. Mouse'da. So in this case, you'll have to choose if you want to get 5 Chaos Orbs or a Mage Blood. Mega Difficult decision, I'm Blood. sure. Now, as this is one continuous ritual, the encounters in the next map won't start from scratch. They contain all the monsters that were gathered from the rituals of the previous map as well, Eyvah making them anasını harder satayım. and Bunu nasıl harder. yapacağız biz And that hoca? includes the map boss too. 50 You'll tane need to map boss defeat çıkacak o both zaman map Ritual'ın bosses in içinde the nasıl final geçeceğiz encounter bunu for ya? your next effigy piece. And it still doesn't end there. Pick another map, another reward, and add another map boss to continue Şuna until bak the anasını ritual satayım. of 50 the tane Nameless boss'u is dövüşüyor complete. Ritual'ın içinde kıç It kadar will alan. take 5 maps in all, and will be an incredible challenge. But once complete, you can return to the Wildwood to perform the final rite. Transfer your name to the effigy,
adorn the crown of the Nameless King, and enter the prison. Now, of course, once the Pinnacle boss is complete, the League doesn't end there. As you do rituals on the Atlas, you can continue to give tribute to the King in the Mists for another audience. Pick another forest to begin the Rite of the Nameless once more, and this time with a harder Pinnacle boss and new unique items to find. Of course, we've also significantly upgraded the Ritual Atlas tree. Get points by completing maps in the Wildwood, and you'll be able to unlock some pretty cool nodes. Some of them affect the Rite of the Nameless, like this one, which extends its duration. You thought fighting 5 map bosses at once was hard? Abi How about harbiden bu lig 6? kırılgan bir şey oynamayın Or this sakın. one, which makes maps during the Rite have more reward mods, often having 2. You also have nodes that allow things to combine with other content, like this one, which gives a chance for rituals to be created inside summoning circles, adding a random boss to the ritual encounter. Aynen, daha fazla boss lazımdır ritual'ın There is içine. even a node which adds a new type of possible ritual, the Audience with the Queen, which causes the Bride of the King to sometimes appear. Okay, so that's ritual. But let's have a look at what this means for endgame content as a whole for Path of Exile 2. When you include the expedition changes made by the League, we have a total of 5 new endgame storylines, each of which has a hub, crafting systems, areas to explore, NPCs, and a pinnacle boss as a capstone. Not to mention the Masters of the Atlas storyline as well. But more importantly, you now have immediate quests as soon as you arrive at the endgame, and goals with obvious progressions that you can see how to finish. Each endgame questline has a progress bar that you can pop out from the side of the Atlas screen at any time that shows you how far through you are, and buttons that will take you to the hubs for them. Overall, it's just a way better endgame experience with a significant number of fun objectives to complete. But just in case you didn't have enough goals, we did have one other thing that you might want to complete this league. These are called challenge leagues after all. Where are all the challenges? Well, Aha, challenge'lar players of gelmiş. Path of Exile 1 will be used to the fact that each league comes with a series of challenges that you can complete in order to prove that you are indeed the best. We haven't done Birisi these yet in Path of söylediler ya, Exile 2, yanlarından but it's time to change kısa that. kısa bahsettiler. Birisi. If you're able to Zaten yeni complete lig them, bir you'll şey earn pieces of değiştirmiş. the Knight of Aldur armor set. Opening the challenge screen will show you a İlk önce series of fora 8 eklenmiş challenges. dediler de ne After olacağını completing each söylemediler. one, anyone in chat or in the forums will be able to see your prowess. In addition, you'll Temple get a kalkmadı. statue to Temple put in your Core Game'e hideout showing eklenmiş de ne anyone you olacağını, trade ne with, olduğunu how many söylemediler. challenges you've completed. Yani nerflenmiştir You'll hayvan earn gibi the de. first piece of the armor set after doing 2 challenges, and the full armor set after completing all 8. Ya armor set güzel So gözüküyor ya. that covers all the content you'll encounter in Return of the Ancients. But what about some new tools to fight against these new pinnacles with? Well, we also have some new ascendancy classes as well. But to introduce them, I'll hand you guys back to Mark. As Jonathan said, we have 2 new classes to show you today, the Spirit Walker and the Martial Artist. Let's start with the Huntress's new class, the Spirit Walker. The Spirit Walker has developed an affinity with the Asmerian animal spirits. She is able to infuse the power of multiple spirits at her choosing. On the bottom part of the class, you will find paths for each wisp you would like to commune with, be they primal, Last değil Ascendancy hoca. vivid, or wild. Each one can give you different abilities that align with the stag, owl, or bear. Each ability gives you a method to become possessed by wisps of that type, and a new ability when you spend them. The stag allows you to summon stampedes when you attack. Ya hoca bunları kim kullanacak? The 50 tane owl grants skill mi birds koyalım in the barımıza form of ya? their feathers. Her Adds Ascendancy'ye extra skill koyuyorsunuz. Bunları kim, projectiles kim and basacak enhances the bunları ya? projectile Piyano speed of gibi your bu ne next bu ya? skill. And the bear simply summons a giant bear companion to your side. Ya düz armor The set bear olsun will oğlum. maul, Oyunda MTX yok zaten. slam, Olur o kadar leap, şimdilik. and do intimidating Daha rolls oyun to çıkmadı. debuff your enemies. Now you can specialize more into each of these wisps, but if you want to combine all 3 of them, then a new hidden power will be unlocked, the power of the Sacred Wisps. This node is free and enhances the quality of all 3 of your spirit animals. Your bear will take some of the damage you take and grant you life regeneration. Your stags will become more aggressive, leaping towards enemies, and your owl-empowered skills will leave a trail of soaring ground behind them. But that's not all. The Spirit Walker has other powers beyond wisps, such as Idolatry, which can give you large bonuses for using idle socketables in your equipment. Aynen hoca. And this one, Resist which change is my eklemedik absolute arkadaşlar. favorite. İtemlerinizdeki The soketlerinize Spirit Walker resist having ürünleri attuned koyarak herself with nature halledebilirsiniz can arkadaşlar. gain the ability to Ama aynı tame zamanda beast item soketlerinize bosses, koyabileceğiniz 50 milyon opening tane up daha a şey whole koyduk. suite of Ama very onları cool kullanmayın. options for Resist your şeylerini build. koyun.
Maybe you tame the mighty Silverfist in the jungle depths. Ya adamlar bir salak bir şey yapıyor. Ondan sonra onun çözümü Or için maybe salak a bir şey öneriyor. three-headed Ondan chimeral sonra o beast in the çözümü chimeral wetlands. hiç düşünmeden yeni şeyler ekliyorlar. Yani Allah'ım ya Rabbim. Or then there's a giant frozen owl beast, Rakar, the Frozen Talon. There's so many choices. Bu You're herkesin going nefret to have to ettiği boss değil mi experiment ya? a bunch with this one, and I'm very excited to see what bosses you all choose to have as your trusted boss companion. Ne oluyor? Bu neler oluyor ya? Next up, we have the Monk's new ascendancy class, the Martial Artist. After decades of training, Bu ne hocam? he has mastered Way too 3 dang. of the 7 hollow techniques. Channeling hollow form technique allows the martial artist to create illusions of himself, which then use a skill of your choosing. Bu ne hocam? Anime Perfect for gibi. turning skills with less area of effect into ones that can obliterate packs with ease. Adam channel'lıyor bildiğin Should olduğu you yerde find duruyor yourself nasıl satayım overly illüzyonlar vulnerable vuruyor. while channeling, Bak bam gün you vuruyorlar. might want to take Way of the Mountain, Damage which atamıyorlar causes ama you to onu be atacağız. covered in stone when you immobilize enemies, mitigating large amounts of damage. He's This just can standing even there enhance your menacingly. attacks too. By hardening your weapon in stone, you can deal even more damage. After taking Hollow Focus technique, you can manifest your spiritual energy into objects. In this case, bells, which will appear around the martial artist and can be shattered by any of his Yeah, attacks, even ones from the Hollow Form technique earlier. Hollow Resonance technique furthers that by adding a manifested bell to your back, which rings each time you deal a critical strike, damaging all enemies around you. Through all the martial artist's thorough training, he has mastered the flow of internal spiritual energy too, and has engraved runic tattoos around his meridians. By doing this, he can gain the benefit of extra runes. Just open your inventory and add the runes. There is one that counts as a helmet, Eyvallah beyler. 2 as a body Çözdüler armor, sorunu. 1 as Bu gloves, klası oynarsanız and ekstra 1 bir as soketiniz boots. varmış. Artık her şeyi koyabilirsiniz. Finally, your hands, the ultimate expression of a master of the martial arts. Taking Way of the Stone Fist will cause your gloves to become a new base type when equipped. Each modifier on the original pair of gloves has an equivalent, more powerful, and more impactful modifier. For example, these gloves add some physical damage, cold damage, lightning damage, some resistances, and life gain on hit. Now, when I equip these, they become literal fists of stone, and not only grant me a bunch more evasion and energy shield, they now also grant a lot more damage, some maximum resistances, and a significantly higher fena amount of değil, life güzel. gained on hitting enemies. With all the different rune combinations you could do, and the different modifiers and gloves, there's a ton of different build options, and we're looking forward to seeing what you can come up with. Ya fena değil, güzele Now, benziyor da. with so many new bosses in Return of the Ancients, of course we want to have a huge number of unique rewards. There are some pretty cool things in here, so we wanted to show you a few of them. Twisted Empyrean is a two-handed mace made from the purest of Verisium, combined with the beast's corruption. It converts all of your mace's skills fire damage to cold, and visually does so too, turning your volcanic fissures into glacial ones. Ha, güzelmiş. This mace also comes with its own built-in skill, Starborn Onslaught. Using Glory, you can leap backwards, throwing your mace at the ground, creating Verisium fissures, before calling behind it a storm of cold metallic bolts from the stratosphere. Aynen hoca, onu atarsın eminim. Next, we have Eventide Petals, an amulet that not only grants runic ward, but also comes with its own reservation skill, Midnight Zenith. This skill causes your critical hits to grant Arctic petals that hover around you. Once you have acquired enough of these petals, they will be consumed, creating a floral ice crystal near an enemy. Then, destroy that crystal to do devastating cold damage to everything around it. The Raven's Flock is a staff perfect for minion characters. Not only does it grant spirit reservation efficiency and minion damage, it also allows your minions to inflict grueling madness on hit, slowing enemies and making all other slows on them more powerful, for maximum crowd control. That's not where this item shines though. It grants a skill called Spiraling Conspiracy. Bu ne hoca, Aref? This skill causes a flock of ravens to circle you, dealing damage over time to anything near them,
Aref geldi Killing bize. enemies, or just by standing near unique enemies, causes the flock to grow, getting larger and larger. Abi tamam da minion... For your PoE 1 players, you can think of this just like a raven righteous fire. That's not all, however. These ravens are also minions, so they minion fully damage scale işi- with minion damage and come with their own command skill, Mad Flight. This command skill causes your flock to create a tunnel of deathly damage between a set of illusory mirrors, obliterating anything in between. Güzel, kendi kendine single target'i de var. İyi duruyor lan. Horror's Flight is a pair of gloves instilled with the purest of fear. Equipping these causes your enemies to become terrified of you. These gloves cause you to gain stacks of fear incarnate when you cull enemies. To aid in your culling, these gloves also come with the skill Crushing Fear. This is similar to the monk skill Killing Palm, except it deals chaos damage, and the amount of damage and area of effect scales drastically based on the power of the enemy. As you use this, gain your stacks of Fear Incarnate, which increases your culling threshold, meaning enemies become easier and easier to cull, even to Witchanter the point %100 of being kal able to build'i. instantly kill some monsters from full life. Güzel abi, Witchanter'a Sylvan's yapıştırırız bunu. effigy is a scepter for those wanting to run companions. It allows you to have any number of companions of different types, instead of the normal restriction of just one per type. But what makes this cool is the Asmerian wolf companion it comes with. This is a persistent minion that bites foes to maim them, leaps to cause bleeding, and even howls to buff nearby allies. Additionally, it comes with the command skill Eternal Hunt, which when used it will howl, calling on the spirits to manifest spectral wolves to ambush all foes around you. Liminal Coil is a crazy wand. It allows you to apply as many curses as you please, but those curses will have no effect. What's the point then? 2 reasons. Firstly, your spells gain a bunch of extra physical and chaos damage for each curse on enemies. Secondly, is the skill it grants called Coiling Bolts. Hoca o kadar This skill is a atacak projectile manan spell varsa at yani. that fires coiling physical and chaos projectiles with every cast. What makes this skill truly special though, is that it will split and chain through every cursed enemy, causing an absolute ruckus. See for yourself. Periphery is a unique bow, Tabii which efendim. utilizes all the powers of the Asmerian spirits by dealing damage of all elements. And all elements can cause all ailments. The coolest thing about this bow, however, is the Asmerian Swarm skill. These are minions that are summoned when you kill enemies. They will pursue all nearby enemies, damaging them and inflicting a debuff on them that boosts your elemental damage even further. Watch as you Eğlenceli bir şeye mow enemies benziyor. down and the swarms of Asmerian wisps aid you, melting enemies Her şeye one minion screen at a ekleme işi time. var. The Ordained is a new spear, mastering in physical and lightning damage, with high critical strike chance too. This spear allows you to leech life not only from physical damage, but lightning too. It also creates a fragment of divinity nearby periodically. What are those? Well, this spear has the skill Righteous Descent, which is an epic, divine Diablo leap, 4'ten aided çalmışlar by abi. angelic wings. Diablo If you 4'un use paladin the skill skill'i when değil mi a işte? fragment of divinity is nearby, it will become empowered, dealing significantly more damage, gaining massive area of effect, and bypassing its cooldown. Ya Mecbula'da ne yapacaksınız oğlum? When Flask yok fighting a oyunda, boss, flask yok ya. let a Çarmları bunch of baktı the pek fragments şeyiniz ya. Ne spawn, yapacağız Mecbula'da and then böyle? just unleash your Yapmayın ya. divine havoc, Makul olun. obliterating them. O ne hoca, ne biçim damage atıyor öyle? Last, but not least, we have a new unique jewel, Voices. Voices is simple. It consumes 1 jewel slot to add more. O There are neymiş hoca? versions that add 2 jewel slots, 3 jewel slots, and for those who are absurdly lucky or rich, one with 4 jewel slots. Equip it and notice the slots appear next to your character's portrait in the center. Be senin şeyiymiş öyle. One of the things we are concerned about is how long it takes for experienced players to replay through the game in each new league. As we learned from Path of Exile 1, Aha, one dur, of the things campaign that can şeyler mi really geliyor? help
is having elements in the campaign that tell you where to go, Aha, if you güzel. know what to look for. Güzel. We'll cover just one example per act for Acts 1 to 3, but there are many more than just these. For example, Hunting Grounds in Act 1 is a large, sparse area, containing multiple entrances and landmark encounters. Here's an example of some of the changes we've made here. Finding the ritual encounter in this area isn't too difficult. Now after completing it, a trail of locusts will lead to the entrance to Freythorn. Just follow it and find the source of the evil. You may also find corpses of dead animals, killed and pecked at by the crowbell. You'll notice a trail of blood leading away from them. Follow the trail and Campaign'de it will lead bulmanız directly gereken to the şeyleri boss. yol açmışlar sürekli. Yani o nereye gideceğinizi gösteren We even işaretler put a koymuşlar. signpost on the road to tell you which way to go to find Ogham Village. Yani layoutları In değiştirmemişler ama Act 2, in the layoutlarda Mastodon neyi Badlands, bulmanız you gereken need to şeyleri find daha the lightless kolaylaştırmışlar. caverns and track down the abyssal. Now to make this quicker, in the level you'll find these cracks. Just follow them, and it will take you right to their lair, allowing you to find and unlock the Well of Souls. In Act 3, the jungle areas have camps of explorers to sell Yani you biraz items. tecrübeyle layoutları However, çok rahat they are now okuyabilir hale even more geleceğiz. useful. By talking to the explorers, they will point towards the next area. Not only that, but it will also reveal it on the minimap, so you can know Eliyle exactly gösteriyor. where to go. Güzel ev. These are just some examples. We plan to do more and more of these over time in order to streamline the experience. Güzel, fena değil. Now, as this is an endgame expansion, it makes sense that we would work on Atlas QOL. We've added a search box that updates live as you type. Have a specific map you want to run? Ha, güzel. Now they will be much easier to find. If there are multiple maps, hitting enter will move you from map to map. O da güzel. Now, making a character build in Path of Exile 2 can be pretty complex. And instead of designing a build yourself, many players enjoy following online build guides. We have a pretty awesome community that has built many tools over the years for designing builds, but we wanted to improve the experience of following them. So, we are introducing a new build guide system directly into the game client. Aha. Here's how it works. Community creators who write build guides can now create a new file format, a build file. Once downloaded, the builds appear in the in-game client, and selecting one will show you everything you need to know to make that build. Aha. So you can see all the passives you need to allocate, ascendancy points you need to take, skill gems you need to equip, and recommendations for all the support gems you need to use as well. For items, the build designer can specify which uniques to use in each slot, or if needed, just add some notes to the item slot to say what kind of item you need. Güzel, çok iyi abi. In fact, build creators can add notes to just about any of these areas, Da bunu biz nasıl allowing them to yapacağız? explain different trade-offs in context. Ha, kullanan adam Or kullanması just give çok iyi more de info yapan about adama how ne these kadar things should be kolay. used. They can also give level ranges to each element, allowing recommendations to change over time. Great for builds that need to respec after they reach a certain level. Now, all of this is written in a standardized build format that creators can use, and we imagine that a lot of community build tools will be updated to add support for this format. Now that we have trade market searching PUBG built into the güncellesin hocam. in-game PUBG client, güncellesin. PUBG'den we have impotlar added the atarız bize ability yani. to Oradan price check oynayın. items you can find more easily. Control-Alt-clicking an item will now search for it on the trade market, showing you the current prices. For rare items, konsol it's oyuncuları için handy to bayağı iyi. exclude some mods. So we added the ability to enable and disable each mod so you can see what effect each one has on the price. Next up, we're going to be talking about the new supporter packs for Return of the Ancients. Sonunda bitti beyler. Today, 1 saat we're 10 dakika launching sürdü. two new series of supporter packs, the Blood Reaver and Divinity packs. Each tier nereye contains the edip pack's Awakened full Purity face Red value hoca in ya? points, Awakened alongside Purity Red 10 several kat daha iyi exclusive ondan. Ayrı sekmede microtransactions. açılıyor bir kere. Oyunun içinde As açılmıyor ya. always, the microtransactions içinde in these açılmaması packs büyük are nimet. purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. The Blood Reaver series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Let blood fuel your bloodshed. The Exsanguinator weapon effect
draws the blood of enemies you've slain and funnels it into your weapons. Turn the appearance of your endurance, frenzy, and power charges into orbiting globules of blood with the Blood Reaver charges. While your charges are active, these blood orbs will grow in size when you absorb more blood from nearby enemies. There are options to have pure blood charges, or charges that still display which kind of charge they are at their core. A taste for blood doesn't negate a taste for Oynar Hoca style. hoş geldin. The elite Blood Reaver armor features Yani crimson 70 leathers dakikadır and konuşuyorlar golden oradan hesapla. accents to set yourself apart from Onun uncivilized üzerinden puan leeches. versenize. It also features a back attachment, fashioned Yani out of the wing of a colossal bat. 8. Ya duelist yok. Alongside every Blood Reaver is their Endgame'de trusted hala gargoyle sonsuz pet. Atlas var ama Atlas In öncekine göre true çok gargoyle daha iyi duruyor. fashion, they take the form of a stone statue when you Bayağı are bir şey idle. eklemişler ya. O kadar Leaping çok into şey action eklemişler when ki you're yorum on the move yapamıyorum yani. again. Hani oynayıp görmemiz lazım. What good is immortality if you don't have a vast mansion to come home to at the end of the day? The Eternal çok Blood Reaver yeni supporter bir pack şey yok. contains the Blood Reaver Gerçi mana bayağı da yeni bir hideout. şey var ki yani. This Yeni bir şey yok da exquisite diyemiyorum. Bayağı two-story yeni bir şey var estate yani. features Yani an önceki organ, content'i reworklemişler a ve grand bayağı bir dining şey table, eklemişler reworkleyerek. and Ama cages for your yepyeni olarak çok bir visitors. şey yok. You can alter the walls to create as many or few rooms as you like. Last but not least, the Servant of the Manor, Bu ne oğlum? eternally bound to the Order of the Blood Reavers. This henchman will manage your store, so you can spend more time spilling blood. Stop that. We won't disappoint you. But if we do, you've our permission to beat us most violently. The Harry Divinity Pack Potter'daki series also şeyler contains gibi 6 exclusive Goblin miydi, cüce microtransactions. miydi neydi unuttum adını. Call on Divinity to aid you in eluding enemy hits with the Divinity dodge roll effect. As you sprint, actual divine lightning wings will form out of your back, Diablo'dan leaving a çalmışlar trail hocam. of radiance as you engage or escape from combat. Before bad. For situations that are too dicey, Ya call on the Vacant gods Q3 biter mi above to arkadaşlar? send Düşünün down ya. a storm of divinity portal to create a safe Ben passage for CTRL'ye you to basacağım, retreat iteme through. basacağım, oradaki filtreleri seçeceğim de click search diyeceğim de Adorn bana itemi yourself with the Knight gösterecek of de Divinity armor ondan set. sonra dur ben şunu A highly kitlemeyeyim, revered şunu attire tikleyeyim diyeceğim de only bestowed to those deemed hala worthy for the Exile divine Exchange falan hala cause. devam yani. Bunu Equipping the düşünmeyin. Divine Surge character effect empowers you with a storm of divine energy. Using skills causes the storm to burst from your character, spilling raw divinity into the area around you. The Arbiter of Divinity wings are the final piece remaining to emphasize the force divinity has over this realm. This ancient precursor machine was found locked away in a highly guarded vault. Its original purpose is unclear, but it has been altered to fuel your maps using Yani the pure, gerek yok yani everlasting proje divinity para mı within the vereceğiz bu kadar statue. ya, 90 dolar ver, The ver pillars alalım yani. surrounding represent how many portals you have left for your map. Hayatta vermem ben This para. map device also Benim tracks zaten your bir sürü progress as MTX'im you var, ne complete gerek the var ya? new Origins of Divinity storyline, added this expansion. Additionally, all microtransactions from the supporter packs will be made available for use in Path of Exile 1. On release weekend, we will also be releasing the Return of the Ancients mystery box, which will contain 2 armor sets, a set of map devices for your in-game adventures, a new tracking scroll that records the amount of currency you've gained from the currency exchange or your shop, and much more, like a set of finisher effects and affinity stashes. That's not all, however. Bu The neymiş lan? Fragment Stash tab is finally coming to Path of Exile 2, Eyvallah. and with it comes some tabception. Inside this one tab, there's a tab for your various boss key Aha fragments. tableri var. There's also a tab for all your precursor tablets, with each type of tablet Her birinin getting 6 sayfa 6 çok tabs iyi. of storage. Finally, there's a tab for your Djinn barriers and inscribed ultimatums, Çok iyi abi. both of which get their own Sonunda 6 şunlar ayrı tab tabs. oluşturmak zorunda That's a lot kalmayacağım. of tabs. So that's everything in 050. This is by far the biggest update we've ever made to PoE 1 or 2. New in-game storylines, pinnacle bosses, İyi crafting çalışmışlar hocalar. systems, Eğer oturup items, doğru konuşun. ascendancy classes, Bence and güzel, so much gayet more. güzel patch. Now, because this update contains so much in-game content, we're doing significantly more testing than usual. For that to happen, we're taking a little longer than usual between the announcement and the release. 050 will be released in 3 weeks on May the 29th, with the patch notes being released on the Friday before that, on May 21st. But there's just one more thing to talk about.
Now that the endgame is up to Ha, scratch, patch notlar bir we hafta have to start öncesinden talking gelecek. about our plan for 1.0 21 Mayıs'ta release. gelecekmiş. The feedback we've had during early access has been critical for making all the improvements that we'll be making to the game. At the same time, we had to create enough in-game content to make an ARPG that can call itself a successor to Path of Exile 1. Well, with 050, we now believe we have reached that point, and so this is going to be the last full-size league during early access. That's right, the next big update is going to be 1.0. Now, normally we would do our next big content release in August, but in the run-up to full release, our plans take a little longer on this one. As big as 050 is, 1.0 is even bigger. So we'll be launching 1.0 this year sometime after ExileCon. But that doesn't mean we won't be doing updates in the meantime. In this final phase, we have a lot of things to polish throughout the game and balance to improve. I'm sure there'll also be feedback about the new endgame that we need to incorporate too. The difference is that the focus is not going to be on adding more content like the previous updates, it's going to be on improving what we already have. But we still want to encourage people to try out all the balance changes and improvements that we're making. So we're going to be running a few event leagues during this phase alongside each update. Think remixes of existing mechanics or features. And speaking of ExileCon, don't forget to pencil it in on the weekend of November the 7th in New Zealand. ExileCon is a gathering of our players, and a chance for us to showcase everything we'll be working on for both Path of Exile 1 and 2. Evet, bu And lig, this one will be particularly important for us, since we finally get to unveil some of the coolest content that we'll be ya bu working lig en on for a azından while Kasım'a now, kadar Black 5 Exile.com'da and duyuracağız 6. dedi. Benim Tickets for the tahminim in-person Aralık'ta event are olur. currently Aralık'ta sold out. launchlarlar. But don't worry, all the announcements and talks are going to be streamed online for all of you to watch. Now, I'm personally so excited for this. This is the year that PoE 2 comes out. The campaign is finally finished. It's been 8 years to get here, but we're finally near the finish line. And with that, it's time to move on to our live Q&A. Evet, Aralık'ta 1.0 çıkıyor arkadaşlar. Her vatana millete hayırlı uğurlu olsun. YouTube'a ne zaman düşer ya, izleyelim. Ney ne zaman düşer? Path of Exile'ın duyurdukları mı? Bunlar direkt geliyordu sanki benim bildiğim ya, Path of Exile'ın kanalına. Duyurdukça. Good to sit down for a nice long sadece Q&A gelmişler. again, once again today. We just had a teaser for Return of the Ancients Düşer ya expansion bir and iki its complete saate. overhaul to just every single thing in the endgame, complete endgame overhaul. The Runes of Aldur League with a frankly somewhat confusing amount of crafting and systems and things in it. It kind of keeps going. And then we've got like the Kalguran skills that work across weapons, the extra looking ascendancies and some insane uniques and all that sort of stuff. But honestly, it's kind of easy to talk about what's not part of 0.9. Bak şu oyunun nasıl So with that 3'te very 1'i elegant yapılmış, segue, 3'te 2'si boş let's do that diyebiliyorum, onu first. anlamadım. Adamların So I getirdiği think some değişiklikler. people definitely had an Adamlar expectation or a bütün hope endgame that there was şeylerini going to be reworklemişler. a new Atlası class or a new weapon reworklemişler. type here, Bir sürü bir şey perhaps. eklemişler. Unfortunately, it's just the 1.0 case yaması that gibi making yama a yani class is bence. something that takes longer than a single cycle. So yeah, it was never going to be on the cards for 050, unfortunately. But So it wasn't even that it was moved in this case. no, was no, never it just really wasn't. planned. It just isn't something that we can do in that short amount of time. So it's going to have to be the next one before we're able to get. Well, last time you guys teased like the druid and the huntress beforehand. Right? Exactly. So it's kind of funny seeing everyone like this. Like probably the mistake we made was having a sword in the teaser for the breach stuff. I thought it was a fishing rod. yeah. So no one thought about that, but yeah. It's just kind of funny. It is a shame, but it seems like you guys have kind of. Well, you keep raising the bar on yourself as far as class design is concerned. Like, and it's not like we're not working on it in the background, right? Like that is definitely happening. I've been seeing a little bit of work going on there. We're simple people from New Zealand. Like swords, they're advanced technology that we haven't quite gotten yet. So we just don't understand. We're just going to learn how they work. Just about to get on the map, aren't you? There's like a straight line. There's like some metal. These Evet complex zaten şey rules. dediler ara ara patchler yapacağız. Şey dediler, yeni bir şey getirmeyeceğiz. Olan şeyleri dengelemeye çalışacağız dediler. Yani zaten bir sürü bir şey getirdiler bu patch'te. Sesini kısayım da beni biraz daha net duyun. Yani Kasım'a kadar zaten ExileCon'a kadar bunları sürekli polishleyecek yeni patchler getireceklermiş. Yani ara ara zaten bir şeyleri düzeltecekler. Ondan sonra Kasım'da muhtemelen Aralık'ta gelecek diye duyururlar. Benim tahminim, çünkü Aralık penceresini kaçırmak istemezler. Christmas tatili varken insanların.
Aralıktaki launch'a kadar biraz daha düzenlerler. Aralıkta da artık bütün sonra kalan 2 act'i getirirler. İşte belki kalan klaslardan 2 tanesini falan getirirler diye tahmin ediyorum. Like of early access is like make sure that all the systems that we have in the game are good, right? So we need to make sure the end game is good. We need to make sure that all of the like the skills, just the way that combat is good, and like all the various things, like like even stuff that isn't good yet, like ascendancy trials, right? Like there's going to be stuff that we need to do before 1.0 to get good, and so like that's kind of so long as we can get that stuff, then I think people trust that we know how to create like an act at this point, right? Like so that isn't exactly something we need to test per se, So really what we need to do now is like assuming that people are happy with the end game that we've released in 050. That will mean that we've kind of checked all the boxes of stuff that we need to know, and yeah, there's still stuff that we need to improve, and like that'll happen between 050 and 1.0. But yeah, like that's the main thing we need to be sure of. And then once we've got that, it's like now we can get the big update, the ridiculous update that is 1.0 ready. And I heard you mentioning that recently as well, that you don't feel like you really need to get the last acts in for testing. No. I mean, like know how to do that. We know how to do that. It's one of those things that like look, people saw in for like we know what we're doing when it comes to that stuff. It's just So the plan's obviously to get like those last acts in, then finish the story and have all like. Ya act'leri nasıl yapacağımızı artık biliyoruz. Hani act'leri test etmemize gerek yok dedi. Hani 1.0'da direkt act 5 ile act 6'yı zaten direkt yapıştıracağız dedi. Hani act'ler dışında daha çok endgame'i test edilmesini istiyoruz 1.0 çıkmadan önce. Yani endgame'i yaptık, tamam, endgame'i insanlar sevdi. Şöyle sevmedikleri kısımları biraz daha düzeltelim. 1.0 yamasında endgame'i bu şekilde çıkaralım diyorlar. So much all in one instead of spreading it out over say a couple of expansions. So in retrospect, maybe we should have spread it out, but honestly, the reason is because we wanted to actually make it so that like we wanted to deliver a patch where like this is what we expect the end game to be. Like this is the template for what leagues look like when they're in end game, and that kind of thing. And I feel like if we'd just done a couple of them, it wouldn't have really got that across. Like it needs to be like once again, this is what end game is, and it really is fulfilling a lot more of what we had hoped for in terms of feeling like a world that you can explore. That there's things everywhere and that kind of stuff that we had wanted for. And the other thing as well is there were just like a few things about the current end game, right? It just didn't really give you goals in the right way. Like you get to end game, you don't know what the hell to do, and a lot of players just leave right there. There needs to be the case that when you get there, like there's objectives, there's things, that feels like there's actually a storyline there, this kind of stuff, in order to entice players to actually go further than the campaign and actually get into end game. So I think that if we hadn't have done all of the leagues at the same time, it just wouldn't really have kind of gotten across what we're really going for there. Seneye Aralık'ta geldim. Seneye Aralık değil, bu Aralık hoca, yani niye seneye Aralık'a attım? Bu Aralık'ta çıkacağız diyoruz ya. Şubat gibi Çin ay yılı tatili vs işler olur, o zaman serverlar ayrı yapılır mı Çin için ve Asya'ya katılanlar için? Yani Çin serverları niye ayrı olacak mı ondan emin değilim. PoE 1'de ayrı da PoE 2'de ayrı olacak mı ondan emin değilim. Çünkü şu an benim bildiğim kadarıyla ortak serverlardayız. Bilmiyorum yani, onun hakkında bir şey demedim. Sen niye umursuyorsun ki Çin ayrı server var mı yok mu? Evet, yani bayağı bir şey eklemişler şu an. Sword gelmiş gelmemiş çok önemli değil bence. We now believe we've got the standard of where a unique needs to be in PoE 2 in terms of like and it's like way more than what you need in PoE 1 in terms of being like to reach the standard. And so now that we've got that, we can expand on that, get more uniques, sort of mid game ones, that kind of stuff. So there's stuff like that that'll be coming in the sort of the updates between now and 1.0. But like it isn't going to be the kind of like mega content craziness that we've got for OFO here. We have a lot to dive into as far as endgame things. While people watching live, get your questions in the chat for all of that. In the meantime, I want to ask you folks about the new league, the Runes of Aldur, which this is like an expedition rework, but it's also its own separate league. This encountering remnants, uncovering these runes throughout this storyline in the campaign, and then into endgame. And I was like, really, like it's a lot. There's a lot of like crafting and items and reward types and systems and stuff going on here. In fact, Jonathan, you showed me this rather unhinged looking spreadsheet. Like I was like, oh, so these are just like random rewards or something. But then you showed me this spreadsheet, like that's like the recipes of all how different runes combine together to make different things. Yeah. We probably put too much thought into it than it honestly needed. But like, like we have to make sure that like if it's an iron rune, like what kind of stuff would be creating that, like that's sort of thing. Like the recipes have a lot more structure to them, and I suspect a lot of that players won't even think about. Like they'll just see list pick for item, like that's something I don't really think about. But there is some thought put into that of like what things go to what recipes. One way to look at this league has the most spreadsheets we've ever made. Like that's a title line, right?
The other day I was looking Abi through tüm all the... We mekanikler have this vakit alacak gig, diyorsun da it's called yapmak istemediğini yapmak Verisium zorunda değilsin. crafting Yani or ben something. Expedition'la hiç ilgim yok, I was looking Expedition through all the yapmayacağım diyorsan tabs, Expedition and I was olaylarını like, yapma yani. Hani I was o on görevi like the tamamlamak 60th zorunda değilsin tab, and I was aslında. like, heck Yani is yapması this? zorunlu I was olmadığı reading all için this aslında stuff, and bence bir it said sorun like yok. Mark's ideas, and I was like, I don't remember coming up with any of this. I did. There's just like pages and pages and pages of crafts and stats, and just like honestly, I've lost the plot a little bit with respect to how many just like different things we've made, and like it's honestly just been crazy. Idea writing. Some of the rune stuff is like also super. İtem salıyorlar, sürekli deterministik craft ile trade için item yapıp satamıyoruz. Perfect item yapmak çok zahmetli. Her sezon solo oynuyorum. Yapsat için demiştim. Bak tam da bunu herkes yapıyor ki bunu niye Çinliler özelinde daralttın onu anlamadım ben. Herkes item craftlayıp satıyor ki yani deterministik olarak. Evet, Delirium boss'u tank bazı yapmış. Systems just keep coming out of the There's just so many crazy crafting things going on, but it was kind of like, well, when we were designing the league, we're like, okay, we've got Kalgurans, like what kind of crazy crafting and magic systems would Kalgurans have, like that would be different than the stuff that's going on in Rayclast? And so, you know, their whole magic system is based around like this star metal that they have Verisium, and then they like, you know, like the you know, words give it power and so on. So we're just kind of thinking, we're using that as inspiration for all the different crafting things you have. Blue shapes. Yeah, all the blue runic shapes and everything. So Yani Ritual ilgimi çekti diyorsun da Ritual'ı yapabilecek miyiz ben ondan bile emin değilim. Abi her Ritual'a giriyorsun, hepsinde boss Ritual'ın içinde olacak ve önceki map'te yaptığın Ritual'dakiler sonraki Ritual'da da çıkacak ve bunlar böyle 5-6 map chain olacak. Yani 6. map'e girdiğinde her Ritual'ın içinde 6 tane falan boss çıkacak. Yani nasıl keseceğiz onu pek anlayamadım ben. As a new modifier, but now you've also got a rune that steals modifiers off uniques as well, which I had no idea Why about. not? Why not? You like making more work for yourselves these days. That seems to be a running theme. I keep saying this to you. Like, why do you do this? Like, why do you do this? Yeah. Why do you make it so you have to like from now on you always have to look at all the modifiers on gloves? 100%. So yeah, because of that monk ascendancy, now every unique we ever make that's a glove unique, we have to design extra mods that it changes to. One other axis on that. All these new runes we've added, all of them. Remember that shaman that has that whole bonded modifier on every rune that we need to also add? Yeah. Wow. So does that apply to the ones that come from uniques like that? TBD. We're going to try. Yes, we are going to try to do it. Yes, but the idea is all of them will work. Yes. So that's like there's some really unusual ones too, because there's runes that are designed to just be put into an item to metacraft and then be replaced. Right. I'm really proud of that one actually, because I really like the way that it's like doing metacrafting in a more understandable way, I reckon, than what PoE1 had. So you put the item in, you can start rolling different mods, but then you can take it out again by putting another rune on top. So and I really I like guess it. there's going to be maybe some process where you put one of those in, do a craft, and then put another one in, do another craft. Almost certainly. Together. That one's pretty cool. We got like chronomancy mods on boots. You got like a berserking themed one for helmet. There's like a kind of decay, damage over time one for gloves, and there's a few others there. So we've kind of tried to theme them as well. Yeah, that's like even a different thing to what we've had in the past with meta mods. Like that's not just shaping how we access the current modifiers, but rather new modifier pools entirely getting added to items. I mean, we also have that new modifier pool thing going on with Breach as well, where you know, with the new minion set of mods and the new caster set of mods on rings and stuff like that. Like, crazy. But the thing is, part of the reason for this is because we really want to make sure. So one of the things we're in the sort of early design phase of this is we're kind of like every league needs to have something. Temporalist şu an onu düşünme hocam. Şu an if you want to grind Lig startta ne yapacağız onu düşünüyorsun. Sen temporalist'i bir planlama, bir destur ya. Bir de bir dakika ya, bir lig bir çıksın, biz o kadar temporalist alacak parayı bir yap. So therefore every league has to have some kind of Her şey crafting çok system you güzel. can engage with for a very long period of time. Yani Sword olmasa da olur şu an. Bir şey olmaz. Bir Endgame'in tadına bir bakalım da. Yani şu anda eleştirmek bence mantıklı değil. Endgame'i bir hissedelim, bir tecrübe edelim. İyi olmuşsa elinize sağlık deriz. Sword olsaydı daha iyi olurdu deriz. Endgame'i bok gibi yapmışlarsa o zaman yapacağınız işe sokayım deriz. Ne kılıç getirdiniz ne Endgame'i adam gibi yaptınız deriz, söveriz. Hani biraz sonradan belli olur bence.
you're not Acele actually needing etmeyelim to like yani. find those runes that you're inscribing on those encounters, right? Because I wasn't quite So clear on how that works. thematically, that's how it works. But in reality, the way that you'll engage with it is when you find a rune that's sort of inscribed on a thing, then like all the recipes that relate to that rune will be displayed, except for that there's a few hidden ones that you have to do some quests to get. So there's some more quests throughout the campaign, and also some stuff in Endgame that you can do to unlock a few more recipes. Yeah, but you're not having to like physically like cart these sorts of things around. No. There's nothing like that. So effectively, like you're just picking from the book every time. So like if you want to just look at this as like, you know, walk up to the object. 3 açacağım ben, tertemiz leveller erkenden başlamayı düşünüyorum. Şu sağ tık sol tık build'i adını hatırlayamadım. Sağ tık sol tık build'i ne demek ya? So you chose Essence Ring these Contagion remnants falan in mı? this new remnant system. Obviously it shares the name with remnants from expeditions Ya themselves. patch notlarını And görmeden Endgame çok actually karar verme replaces bence the de. remnants. So Benim de aklımda you bir are tane still boyut var da önce finding patch these notlarını bilelim. standalone remnants from the League mechanic, like in maps as well as expeditions. Correct. So yeah, every area there'll be a remnant, and you do the sort of standalone remnant mechanic. But then when you do expeditions, all the what used to be called remnants there have been replaced by these remnants, which serve a similar purpose because they both give you an extra reward, but also make the monsters harder. And even just making the monsters harder in itself, by the way, does add more rarity to the monsters. So like the more runes that you are adding to the fight, the more rewards you're going to get. So it's worth doing even aside from the reward that you're picking. There's still like extra juice that you're adding to the monsters as well. We've effectively got a more unified monster mod system now, and so anytime we're pretty much adding mods to monsters, be it now runes, and we've even updated Delirium mods to apply to the same system. They all go through the same. They all add. There's like a rarity, XP, life, etc. columns, and so we're just trying to make sure that there's a whereas before it's like system over here, system over here, system over here. They're different reward axes, and we're just trying to make sure it's all difficulty equals reward. Right, and that's the key thing. Like we always want to make sure that whatever the difficulty we're adding, we're always adding rewards in kind. And a lot of the stuff in PoE 2, I mean, it's been quite hard to balance it, but it's one of those things that, if you get it right, then it feels right, and if it doesn't, then you kind of don't know why things feel off, and like why things is like this thing's too hard and that kind of stuff. Yeah. So on that topic, actually, so each of these runes has its own different modifiers that it does to make monsters harder. Is that something you can kind of engage with? You're like choosing the recipes? So when you're choosing the recipe, you're also choosing what mods effectively go on it, because each rune that you're inscribing effectively comes with like, the thing that the monster's going to do. So there are definitely situations where you might want to decide to like pick something easier because you don't particularly like this mechanic, whatever, but it means you're missing out on whatever item is in that recipe. So like the goal there is that the harder, like the rarer the item, the harder the runes are that will be, the rune modifiers that will be added to the monsters. Makes sense. There's some pretty, like in expeditions and what we're now calling grand expeditions, because as what people knew as logbooks before. The logbook is the logbook is now exploring the ocean. Ya so- Nekro Hoca. Ne Mage Blood Hoca? Mage Blood You get the cool things where, okay, let's say there's like 12 remnants and you want to Çanlarımı get them all in permanent the yapacağım. detonation chain. Each remnant you do the fight, and then one of those runes is passed on to be additive with the next. So it doesn't manipulate. So effectively, the monsters have the mods of the remnant, and then all of the next remnant's monsters have one of those runes as well as all the ones they had. So every remnant's harder than the next, getting more and more and more mods. And you can imagine if you go down 12, you can have technically up to 22 extra mods, which you'll note is the reason why we don't display a whole bunch of lines of text on screen, and we instead have the bar of actual runic symbols. So you can mouse over those or something, can you? Like to see the modifiers? You were meant to be able to, but probably not right now. There's this thing that we'll do later, which is this pause rework. Yes. I'm going to just spoil it now because it's like one of those things that we're going to do. But effectively, the intention for frickin' ages has been, we just haven't had time to do it yet, that when you pause the game, you can mouse over all of the different things and like find out information about them. So the intention would be to like be able to expand all of that stuff, like some little buffs and explore like what exact stats they give and that kind of stuff. If you want to do that, we've just been planning on doing it for ages, but we didn't get around to it. I'd be really keen on that. Yeah. Do know when you the runes do say what koymaya they do on the remnant, and when the one that moves onto the next remnant has an extra icon above So it. it's not actually moving on all of them, because I was going to say, because it's kind of like each remnant has a lot of modifiers. So it's not. Is it? So let's say you have a remnant with 5 runes. Yeah. One of them will have a symbol above it, and that one forwards onto the That next one goes- remnant. And so you can do a little bit of. You can have a crazy encounter, but the next one is maybe not as bad. You're like, oh, maybe if I just make it through that, it'll be okay in the next part of expedition. Yeah, but then so the order of them kind of matters as well. And then, like, okay, let's say obviously each remnant gives a reward. There's a little bit of a more
you know, if you're Sen a, konuşurken yeni ses çok geliyor. Yani so to normalde speak, you konuşurken kısıp do a konuşuyordum thing da. where you're like, okay, I want to get as Gene many dediklerini de runes as anlamaya çalışıyorum possible. çünkü And so you want to kind of yarın do video things falan like yapacağım. avoiding Gerçi bunun üzerinden overlaps. You tekrar want to make geçerim sure ben the de. last remnant has the Hani most çünkü amount soru of cevapta da runes probably. bazı şeyleri And there's all söylüyorlar. these Mesela different little things you can think about to Different try. expedition then. There önceki is, liglerde yes, falan and çok it's the kind of önemli thing where benim people are like, I'm videolarda gonna try and bahsedeceğim değerli out of bilgiler these out, or if söylüyorlardı. you O yüzden just soru wanted to cevapta store a söyledikleri de bunch of önemli yani. stuff. Also, that's Şu an completely biraz boş On yapıyorlar that da. note, extreme archaeology is still a thing with this new system then? The giant explosion? Not in the direct sense. How do Ha you- şöyle yapayım. with Ben graphic yayının logbooks. sesini çok duyayım ama size az gelsin. regular Öyle bir şey counters yapalım. maps, I believe it's on one of the master nodes. Oh yeah, cool. I need to double check that because Şimdi nasıl mesela yayının sesi çok mu az? Bana bir feedback verin. Yayının sesini size göre ayarlayayım. But like obviously you don't want that in a grand expedition. Siz de az duyun yani. Ben az duymayayım yayını da siz de az I'll duyun. get 1% of the island, I guess. Yeah, for the regular ones it should be there. Yeah, awesome. But Cool. if it's not, It's funny though, like there's also a sort of hidden amount of work that we sort of glossed over there as well in all of the like logbook islands, like what used to be called logbooks, but now the Grand Expedition Islands. Yeah. Like we put a lot of effort into like making a bunch of 4 ayda bir unique yayın islands yaparak with weird shit. yayıncı Like, you know, like every one of them has got like unique things to find and blow up that like are kind of weird. Yeah, so it's not just a bunch of generic maps with expeditions in it. It's- Yine fazla there biraz. actually Biraz a daha lot of effort put kısayım. into them in terms of, you know, every one of them has 2 to 3 things that only spawn there. That you know that are interesting. So yeah, there's quite a bit there too. Like it's kind of like we didn't want to spoil too many of them because it's quite fun like finding out, oh, maybe this will explode, maybe that'll explode. There's like things like that you can do, but yeah, it's quite a fun one. there's even like there's like special logbooks you can find now that a Ben logbook onları dinlemiyorum. is Ha. just you click it to you know reveal a section of the ocean. Yeah. We have one that you can get that you can turn on, and then when you click it, all of the islands revealed have extra modifiers on them, like expedition themed Yani şu an hala da modifiers, so lig like mekaniği hakkında more konuşuyorlar zaten. explosives, Lig more mekaniği radius, a whole denemeden bunch of stuff çok like bir that that you şey can, like, düşünce I guess kurmamız kind çok of önemli somewhat değil de. filling the role of how towers work in the Patch rest of notları the sordum ona. Atlas Patch Club, notları the 21 islands, Mayıs'ta and gelecekmiş. But then- AoE craft of maps. Öyle söylediler. But Direkt then you şeyin also içinde, yayının have, içinde. ones that reveal like guarantee you know Olroth will be there, for example, so it's like a little bit, which is a way to trade for like then getting Olroth kills, Spicy. of course. Nice. And Not that yeah, you can always, of course, just trade for like the pinnacle Evet, boss. kılıç yalan oldu da. Anyway, Bir yes. şey olmaz, oynarız 1.0'da. But he's not the fake pinnacle anymore. and you are actually using regular waystone, so you can kind of juice up Yeah. the expedition maps, the grand expedition Exactly. maps now. Yes, you can. Potentially quite a bit. That's pretty juicy. It seems I think you kind of mentioned, Jonathan, that it feels a little bit like Delve in some ways. Yeah, it is a little bit. So the exploring there is sort of supposed to feel that way because it's one of those like sort of infinite expanses that you can go down. Delve But, ocean. yeah. Delve I mean, sideways. I still want to make proper Delve one day, but Türkçe geliyor mu? Yani bilmiyoruz. En son Türkçe çevirmen şu an hala yayının sesi gibi fazla geliyorsa söyleyeyim orada biraz daha kısabilirim. Türkçe için çevirmen ilanını açmışlardı. Oradan muhtemelen çevirmenler almışlardır ama o çevirmenler ne kadar sürede çevirecek? Bir de sürekli adamlar oyuna yeni bir şeyler ekliyor. Onları da çevirmeler lazım falan derken. Ya 1.0'da gelir mi bilmiyorum ama getirmeye çalışıyorlardır muhtemelen. Kasım'da gelecek dediğin Kasım'da bir şey yok ki. Kasım'da Exile var sadece. Ligin kendisi Aralık'ta çıkar. Çıkarsa yani o da. 1.0 yamasından bahsediyorum. the funny thing about this is that if it had been a normal live stream where we're just doing a league, like so much more of the stuff we probably would have delved into. Yeah, But instead, because we had so much in-game stuff as like other things as well. You're doing like 5 leagues. Yeah, exactly. So you couldn't really there's- show any of this yeah, stuff. yeah. There's tons of like hidden stuff. It's like, in there. I can't believe you glazed over this thing where like a rune steals a unique modifier. Yeah, That would've been exactly. a En az cool 2 yıl system you mı? showed off in another one. Yeah, Ya ne yıl exactly, 2 yıl hocam, abartma sen de o kadar ya. Çevirmenlik o kadar zor bir şey değil ya. Another one of those we cut for time was the ability to Teaser değil ya, bu upgrade, direkt. runes that there's a thing that will upgrade a rune that's already in your in your gear. Abileri bir susturalım şimdilik. Hı. Ya ben şu Atlas sistemini pek anlamadım bu arada. Ya tam bu Fortress vardı. Bu Fortress mesela biz başlıyoruz direkt Fortress'in içinde mi doğacağız? Fortress'i bulacağız da içine mi gireceğiz? Makarayı pek anlamadım ben. Tamam, bunları yaptıkça puan falan alıyoruz, eyvallah da. Atlas 3 makarası hoşuma gitti ama hani bütün puanları alabiliyoruz.
Ama işte aynı zamanda da seçimler var. Seçim falan da yapıyoruz. O makara iyi baya. Bu boss gelecek. Okey. Bu işte şeyin ascendancy'leri. Atlas'ın. Ha, buraya da eklemişler. Niye sadece bunu gösteriyor? Sadece aldıklarını gösteriyor. Hmm. Bir tane yeni ascendancy gelmiş. Monk ascendancy biraz daha eğlenceli gibi duruyor. Şunu bilemedim ama. Runes of Aldur. Lig mekaniği. Crafting işi iyi baya. Hoşuma gitti. Şu düşük unique'leri yükseltme işi hoşuma gitti baya. Ee, Sen başvursaydın keşke. Başvurdum zaten de hani beni niye alsınlar ki, adam profesyonel tercümanlık istiyorlardır muhtemelen hani. İngilizce bilmen yetmiyor. İngilizceyi profesyonel seviyede bilmen, aynı zamanda tercümanlık şeyin olması falan lazım. Fortress'i buluyorsun map yaparak. Puanları nasıl kasacağız şimdi? Puanları Fortress'in içindeki map'leri yaparak alıyormuşsun da. Bulunca eğer güçlüysen direkt mekaniklerden gelecek puanları atlayıp direkt oradan alırsanız gibi bir şey dediler, yanlış anlamadıysam. Hayır, şöyle dediler. Şimdi sen bir Fortress'i buluyorsun. Bu Fortress'in içindeki nodları yaparak Atlas puanlarını alabiliyorsun, tamam mı? Şu nodları yaparak Atlas puanları alabiliyorsun. Eğer bütün oradaki map'leri yapmak istemiyorsan direkt gidip boss'la savaşıyorsun. Boss'u yaptığın zaman bu map'lerin hepsini tamamlamış sayıyor ve o map'lerin hepsinin puanını sana veriyor. O şekilde işliyor. Yani gidip de bütün map'leri yapmak zorunda değilsin. İstediklerini yap. Yapmadıklarını direkt Arbiter'ı kesince ya da işte yeni boss'u kesince bu map'lerin hepsini yapılmış sayılıyormuş o Fortress içindeki. O öyle. Yeni unique tablet var mı Atlas'ta? Hızlı ilerlemek için tablet tabıyla yeni tabletler de gelmiştir. Onu bilmiyorum. Onu o kadarını söylemediler de. Ya işte önceden zaten Atlas'ta hızlı ilerlemek istiyordu. Çünkü Atlas'ta yapacak bir şey yoktu. Hani yapacak şeyler arasına hızlı hızlı gitmek için Atlas tablet istiyordun. Ama şimdi Atlas biraz daha dolu dolu olduğu için zaten ona ihtiyacın olacağını zannetmiyorum öyle bir şey. Yeni Kalgur skill'leri falan var. Fena durmuyor. Bu ne hoca? Ha, bunlar ürünler yine. Bunlar logbook'lar. Kalgur boss'ları. Bu Delirium. Bu Delirium'u mesela işte Jewel Crafting'e falan bağlamışlar. O güzel olmuş. Ya mesela Jewel'a direkt gidip artı bir max res koyabiliyorsun. Jewel'a direkt gidip Area of Effect Movement Speed koyabiliyorsun. O bayağı güzel olmuş. Genesis 3 way too dank ya. Bunun boss gerisi zor olur o zaman. Zaten Arbiter'da zorlaştırdılardı. Arbiter'ı zorlaştırdılar derken artık daha mı güçlü dediler? Ben öyle anlamadım ama. Sen bence şeyi anlamış olabilir misin? İlk kestiğinde kolay oluyor, sonraki kestiğinde daha zor oluyor. Onu kaçırmış olabilir misin? Pinnacle boss değilse daha güçlü değildir sanki. Arbiter'ı kaldırdık demişler miydi? Hayır, Arbiter'ı kaldırmamışlar da bir hem Arbiter var hem de şu lavuk var. Yeni gelen lavuk. First Edict falan dedikleri. Ne kadar çok şey gelmiş şu lavuk. Kırmızı Arbiter vardı, onu diyor. Biraz uydurdunuz sanki. Evet, Arbiter hala duruyor ama ana boss değil. Ana boss o yeni gelen lavuk. Genesis 3 işi çok iyi olacak. Oyuna harbiden adam gibi crafting gelmiş. Yani hem Delirium'da crafting var, hem Expedition'da crafting var, hem Ritual'da crafting var, hem Breach'te crafting var. Her şeyi crafting getirmişler. Çok iyi olmuş. Mesela Unique'de mi istiyorsan Ritual falan da farmlayabiliyorsun. Çok iyi. Epic'te son koydukları kurdan koymuşlar paketleri. Son koydukları kurdan. Hangi kuru yani? Kaç dolar kaç? Epic Store Path of Exile 2.
41 lira şu paket. Yeni paketlere bakayım. Evet 41 lira değil mi? 990 dolar ediyor. 90 dolar kaç TL? 90 dolar 4000 lira. 3700 yani çok da bir fark yok. Yani ucuz mu şu an yoksa hala 3500 mü? Biber ucuz bir şey yok da yani de yeni Frank Kroyer ucuz. Son paylaşılan istek ve öngörü videosunda dediğin craft ile ilgili şeyler yapmışlar gibi. Evet tam olarak öyle olmuş. Yani dağıtmışlar. Hani sadece biz Ritual'dan Omen arıyorduk. Omen'le craft yapmaya çalışıyorduk. Bir de mesela Essence'lar falan var da. Hani Essence'lar çok değerli değildi zaten. Şimdi her şeyden biraz craft var. Her şeyden bir şeyin craft'ını yapıyoruz. Jewel craft'ı mesela zaten hiç yoktu yani neredeyse. Onu falan da getirmişler. Güzel olmuş. Bayağı bir şey getirmişler de işte şu şey olayını sevmiyorum. Ya şu socketable her şeye socketable getiriyorlar. İtemin işte hangi socket'e neyi koyacağız onu bilmiyoruz yani. 50 tane rune ekliyorlar. O biraz hoşuma gitmedi. Yok daha ucuz ondan. Steam'de sitesinde dolar olarak çekiyor. Bankalarda dolar olunca araya bir cut daha atıyor. Steam'de yani bu kadar değil mi diyorsun? Deneyeyim. Bir Steam açayım. Steam'den deneyeyim. Da yani ben bu kadar para vermem yani zaten. Bir Steam'den Path of Exile 2'yi bir bulayım. Mesela 30 dolarlık olana geliyorum. Sepete ekle diyorum. Ama burada direkt 30 dolar olarak gösteriyor ki. Bankanın kaç dolar çektiğini muhtemelen ben alışverişi tamamlamadan anlayamayız. Ritual altar sadece unique mi verecek? Sadece unique ve omenleri veriyormuş sanırım. Burada bahsediyordu. Nerede bahsediyordu? Ee, yani now we spend on Unix or Omens diyor. Ha, ama mesela Ritual maplerine özel modlar gelecekmiş. İşte mesela diyor ki bu map'te Omenler yerine currency bulacaksın falan tarzına. Ya bence zaten bu şekilde biraz daha temiz olmuş. Yani biraz daha fazla belki item olsa gayet daha iyi olurdu da. Çünkü işte Magic Rare item çıkıyordu. Hani biraz daha kalabalık yaratan boş yere. Currency'leri kaldırmasalar bir şeymiş ama harbiden. Ama bu sefer bol bol unique göreceğiz yani o da bir şeydir. Eee, ben de beğenmedim zaten paketleri. Ben zaten param yetmiyor ya. Param olsa belki bakarım da param olmadığı için hiç bakmıyorum bile. Sadece puana bakılarak kıyas yapılabilir bence 100 puan baz alınıp. Zaten öyle yapıyorum ki. Yani şunlar zaten mesela 90 dolarlık 900 puan veriyor. Hani bunun fiyatına bakıyorum. Şeyde 90 dolar onun fiyatına bakıyorum. 90 dolar 4081 lira. 3700 lira. Ya arada 400 lira fark var ama hani %10'luk bir fark falan. Hani çok da büyük bir kur farkı yok. Hangi klas başlamayı düşünüyorsun? Ya benim aklımda şu an Witch Hunter Permafrost var. Oynamak için. Ben onu SSF'de oynamıştım bu lig. Ama hani patch note görmeden pek bir yorum yapmak istemiyorum. Ben çok eğlenmiştim oynarken. Belki bir de SSF'de oynadım yani bayağı dandik gear'la oynadım. Ona rağmen bayağı güçlüydü. Bayağı da eğlenceliydi. Hani hem tanklığı güzel hem CC falan atıyor hem damage'ı güzel. Eee, ama patch note'larını görelim. Nerf mi yedi, buff mı yedi? Ona göre karar veririz. Şimdi erken yani daha. Eee, sadece banka biliyor kaç çektiğini. Evet biraz öyle oldu. Rare ve Magic'leri vermeyecek dedi. Evet. Rare ve Magic'leri vermeyecek değil. Sadece Unique ve Omen'leri verecek diyor zaten. Sadece Currency olabilirden güzel bir farm yapılır gibi. Currency kalkmış mı ben mi yanlış anladım? Evet normal Ritual'da Currency kalkmış ama map'lerde gelebiliyor. Yani mesela eee, Ritual altarlarda sadece Currency vardır falan tarzı şeyler göstermişlerdi yayında. Aa bu ne lan Brutus değil mi bu? Ha Brutus eklemişler oyuna. Ama şu Voices'ın iki hali bile çok iyi değil mi? Jewel socket'e koyuyorsun.
2 tane jewel socket veriyor. Yani bunu herkes kullanmayacak mı zaten? Hani herkes bu ildine en az bir tane koyar bundan. Çünkü bir jewel socket'e 2 jewel socket yapıyor. Yani no brain değil mi? Çok kötü bir dizayn değil mi o yüzden? Hani herkes mutlaka bu ildine koyacak. En azından 2 soket olanını. Hani parası olan 3 soket koyacak, parası olan 4 soket koyacak da. Ya çok para olmaz herhalde çünkü 4 olanı var, 3 olanı var, 2 olanı var. 2 olanını herkes kullanır gibi geliyor bana. Witch Hunter nerf yemezse eğlenceliydi Endgame. Evet. Bir de şimdi bu mesela cooling ile alakalı bir şeyler getirmişler. Belki oradan da yürüyebiliriz. Unique koyabiliyor muyuz ona? Koyabiliyor olman lazım. Herhangi bir jewel'u koyabiliyorsun benim bildiğim. Challenge'lar eklemişler. Bunları da bayağıdır istiyorlardı. Layout'lar için campaign queue'ları koymuşlar. O da güzel. Build planner koymuşlar. O da güzel. Ya işte şunu PoE Ninja ile PoE ile falan konuşsunlar. Max Roll'la, Mobalytics'le. Hani şunu importlayıp size verebileceğim bir dosyayı oluşturabiliyorsam kendim sorun yok. Ben size, yani PoE'yi paylaşacağım. PoE'yi oyunun içine aktaracağınız çok da önemli bir şey değil de. Bilmeyen adam için biraz daha iyi. PoE'yi kullanmak istemeyen adam için. Let's do it manually for everything, which means it was a metric amount of metadata to add. Bunu 4 sokete artı mirror direkt. Evet 4 soket. Yani Voices'ı PoE birden tanıyor zaten. Çok nadir yani. Blood Mage Spark mana iş üzerine kadar son Storm yiyor. Hoca her lig aynı şeyi mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Sıkılmadın mı hala ya? Spark içi her lig Spark. Şu çakma Aref nasıl kargalı dot Aref? Yani teoride iyi duruyor çünkü bir de kendine özel skill'i var. Hani hem etrafına sürekli skill atıyor hem de diyorsun ki kargalar şuraya gidin böyle gidip ekstra damage da atabiliyorlar. Hani kendine özel single target skill'i de var. Ama hani Path of Exile 2'nin RF ile Path of Exile 1'i RF'i aynı olmayacak diyorum ya. Hani karakteriniz çok yavaş hareket ediyor. Hani shield charge'da sağa sola uçamıyorsunuz. Explosion yok. Hani o kargalar gerçekten durup bekleyeceksiniz ve damage atacak ve mob'u öldürecek. Hani o yüzden ve minion damage ile scale oluyor. Hani minion damage kasacaksınız kendi damage'ınızı yükseltmek için. Hani bana biraz garip geldi açıkçası. Hani kendiliğinden bir tank vereni bir şey yok. Mesela biz RF'e ne yapıyoruz? Bir sürü regen kasıyoruz. Hani karakterin kendiliğinden bir sürü regen oluyor. Bir sürü ne yapıyoruz? Chieftain alıyoruz. Bir sürü max res geliyor falan tarzı. Hani kendiliğinden tank oluyor aynı zamanda. Ama bunun ona öyle bir şeyi de yok. Hani sadece etrafına damage atan bir skill yani. Hani o yüzden bence çok RF diye yükselmeyin. Yani bilmiyorum bakarız. İyi bir build çıkarsa bununla alakalı belki onu da oynayabiliriz de. Kurt çağırıp güçlenen build'de Arbitrar'da kurt çağıramıyordum. Burada ona benzer olur. Zannetmiyorum ya. Bu çünkü itemle alakalı değil. Direkt itemi takıyorsun. O Aref ve Pathfinder iyi olur bu arada. Aşırı hızlısın artı depar atarken çelme takamıyorlar. Abi tamam da depar atarken o moblar ölecekmiş de o hesaba katmıyorsun sen. Sen mobun yanından yürüyerek geçeceksin de hızlı. O kadar damage atacak ki de sen yanından geçerken o mob ölecek. Ya her mobun yanında bekleme işi olabilir yani onu diyorum. Bu Curse Limit olmayan One çok iyi. Curse Limit olmayan One teoride çok iyi de pratikte çok iyi değil çünkü o Curse'lerin hayvan gibi mana costu var bir. İkincisi o Curse'leri nasıl uygulayacak? Mesela videoda Blasphemy koymuş. Mob'un yanına giriyor. Mob'un yanına girdikten sonra canavarlar Curse'leniyor. Ondan sonra One skill'iyle vuruyor. Yani adam range skill'iyle melee range'e giriyor. Hani ne anladım ben o işten? Sen onu Blasphemy kullanacaksan hayvan gibi presence aura kasman lazım. Ritual Rework çok hoşuma gitti. Alan ekran vuran bir şey lazım. Mecbur Spark geldi direkt aklıma. Silah atan Warrior da olabilir ama kasması sağmetti. Ya bir sürü build var. Durit'te Murit'te de onu temizleyecek build yaparsın da. Ya PoE2'de damage atmayan bir şey mi var? Damage atmayan bayağı bir şey var bence. Ya Spark mantıklı çünkü Ritual seni küçük bir yere kapattığı için o Spark'ları kenarları sekip geri görüp geri vuruyor. Ona bir şey demiyorum da. Hani her lig oynuyor zaten diye dedim. Spirit de dayanmaz ona ama bir ayar çekilebilir. Evet abi Blasphemy ile kaç tane curse koyacağım? O hayvan gibi Spirit yer. Yani onu hani bir şekilde hani bir skill atıp 4-5 tane curse uygulaman lazım. Hani Bane falan diye bir skill var PoE1'de. PoE2'de var mı Bane hatırlamıyorum ama hani öyle diğer curse'leri o skill'in içine koyup bir skill'le bir sürü curse atabilmen lazım. Hani öyle bir şey olursa belki olur.
It feels Fire pretty spell'ler cool. genel olarak Like, atmıyor it mesela. doesn't Ha, damage feel atmıyor. like Evet. this, like, just Lütfen patron secondary bir daha thing Spark that oynamak istemiyorum. Aynen it's not öyle. Ben mandatory, bir tuvalete but gidip it geliyorum feels more arkadaşlar. when you do engage with it, which is like, yeah, very cool. And I wouldn't say we've gone this deep into like a extra resource system and thing like in any league ever before, not in this regard. So Yeah, it's like usually just like some map thing, you collect petals or something. yeah. Seems a bit more engaging than that, a bit more fundamental character builds. Okay. Well, it seems like that's something you would probably want to keep long term then as well. Like if as long as it works. Yeah, I mean, if it works, then we will. Yeah, if people like it ultimately. Since we're talking a lot about gear, just kind of zooming out to a bit broader picture, some outstanding issues from our last meeting. If I consult the minutes here, plus skills is often brought up as something that's has a very high level of impact on your gearing choices and can feel for some, I think, a bit restrictive as just because it's so much stronger than other We did have a big options. conversation about that. I can't remember what we finally decided on there. Yeah, it's one of those dexterity-like conversations. Yeah. This is a I think while ago. we are trimming a few levels off the top. Yeah, that's right, I And, remember now. or more Nice. so, Yeah. more so, we're trimming some off the top and moving some of it up so that there's still a high-level mod. But doing that for the weapon mods. But like, there's more to do here, for sure. I would say that given the like this league in particular, like I remember we started it and we were like, here's all the things that we've discussed we need to fix, we need to do all this, and then it was like, oh, and here's the like 8,000 other balance runes and crafting systems and everything we want to do and new classes, and it was like new versus existing having a bit of a conflict, and we were so I wouldn't say we got to do as much of the balance fix up to a lot of the stuff we've discussed previous that we wanted to do here, but as you were talking about at the start of the Q&A, like that is and what Jonathan said is that is a lot of what we want to do, you know, while we have the team making the acts. Yeah. Like that's a different kind of balance. We don't have, you know, you're not adding runes and crafting systems to the acts in the same way, Which right? means that those designers it's are a freed different up team. Yeah, so freed up to be able to work on all of those kinds of larger balance You concerns. can pretty much do some balance leagues between We now do, and- yeah, exactly, and we do have a big list of stuff we want to change there. Like, there's a lot. it is a list. Which isn't to say that we didn't do some balance for this. I one. expected you to do almost none on this one, given the scope. No, of but there's what you definitely wanted some. to do. There's You actually some have done a few, important ones too. which we'll cover a few of those. Got Yeah. like you know some chronomancer stuff. There's we're doing a bunch of stuff, but honestly, it honestly just is as much as we can, to be honest. Like you know, we're not sitting idly not doing it, but yeah, like I understand that there's a few things which I assume you're going to bring up a couple others that are left unresolved, and Certainly. hopefully maybe one of them's resolved. We'll see. Well, the next one was rarity, reprising our earlier discussions on rarity from the last Q&A, where you were saying that you were eager to at some point remove rarity from. I am interested in doing that. It's still a question of what we can replace it with, but there is one other change to talk about around that is a bit more subtle, and I don't know whether it will matter or not. But one of the things we identified, I mean, look, the thing people often say with rarity is they just don't want it to give currency. Yeah, That's like a common thing that they'll say. Like people who say they want to keep rarity, they'll often say, "Oh, but it should. You could just remove the currency from it, and then it'll be okay." So what we were thinking about is like, there's a sort of market dynamic that goes on in PoE 1, but hadn't been going on in PoE 2 so much, where people couldn't really respond in PoE 2 to the market by like picking the reward type that they would like to get as much. Yeah. So in PoE 1, it's like if currency is becoming more valuable, you can respond to that by farming leagues that give you more currency. And if uniques are becoming like more valuable, then you can respond to that by farming more uniques and that kind of stuff. So there was like a little bit of an aim here to make it so that the league's a little bit more like by picking what league you're also picking more of what types of rewards you want to get a little bit better, which can mean that like if there's a gap in the market, you can fill it that way, and that should result in like more price. We're getting total economist here right now, but it'll mean that people can respond to the price signals that the market is giving them by farming the correct thing to like get the thing that like the market is valuing more right now. So we're actually seeing that phenomenal difference between the two games on like the economic statistic level. Well, I think it's not so much looking at the statistics, but just realizing that like without the ability for players to do that, it can mean that you can get endless inflation in one thing because people aren't able to respond to that by effectively getting more of that thing to drive the prices down again. So that kind of stuff actually can matter. And so one of the things we have been doing is making it so that here's a league you can farm more to get more of this thing. And like even with regard to something like Breach, because you can pick there's mods for picking what type of womb gift is going to drop more often. You can be like, okay, if currency is more valuable right now, I'm going to pick that one. That's I'm going to have that tree be the one that I'm getting more of, and that kind of stuff. So it's like giving a little bit more control over what the rewards are, which should actually lead to a bit more price stabilization here as well. But we'll see how that works. Like I don't know whether that's actually one of the things, but
It does seem related to the fact that in PoE2, since rarity effectively boosts everything, it meant that like that mechanic wasn't letting it be one of the levers that people could use to respond to the market that way. Yeah, exactly. You were just going to do it. Well, that changes the rewards of one of the leagues. Like, there's many different axes here, which is very, very cool to just be like, all right, we're going to try and get the best out of the uniques today, or I'm going to try and target farm this or that. And like, it's just a win, even if you're just like, I don't care about inflation and all of the trade and all of that. Like, it's just good. So win-win on that regard, hopefully, assuming But the in economy saying adapts. that doesn't necessarily mean that we're like happy with how item find stuff is. Like, there's still might be changes. Yeah, correct. Well, it sounds like you're still eager to replace that. Yeah, I am. Given that you can find the it's one of those things modifiers. that's surprisingly hard, alongside Leech, alongside Dex and various other things like the forever topics that always seem to come back and to haunt us every time. Yes, keep you awake at night. Since we're talking economy and inflation, is that something you guys are kind of like interested in looking at in some way, like sinks for exalts or divines, or kind of managing that sort of stuff, where you just kind of like see what happens? This is a weird one because some of the perceptions that people have about like what each thing means can be backwards from what people expect. But I do think that that's gonna come down to that sort of ability for people to respond to the market. I think that's gonna help. But as I said, we'll see. If it doesn't help with that stuff. Ulan deminden beri konuşuyorum, mikrofonum kapalıymış ya. İyi dedin Necroji. Deminden beri konuşuyorum. Geldiğimden beri konuşuyorum ama mikrofonu açmayı unuttum. Sinks for divines. I don't know, find Mage Blood. Kusura See what bakmayın. happens. I was like, you have something in the works for that one. I know you do. Good luck. Bütün not defteri açıp yazabilirsin. Selamlar, yeni geldim. Bir özet geçer misin hocam? Oynanır mı lig? Oynanır abi. Çok şey değişmiş. Oyundaki zaten 4 ana lig mekaniğinin hepsini reworklemişler. Breach bildiğim Breach gibi değil, çok farklı. Yeni Breach tree eklemişler. Artık görevleştirmişler. Yani Atlas'a geldiğin zaman dur Breach yapacağım deyince senin direkt Breach questline'ın var. Oradaki mapleri yapıyorsun, puanlarını alıyorsun, boss'la savaşıyorsun falan. Her lig mekaniği için geçerli. Ritual için, Delirium için, Expedition için, Abyss için falan. Endgame'i çok çok iyi olmuş. Campaign'de layout'ları daha rahat okuyabilmen için ipuçları koymuşlar. Onlar da çok güzel olmuş. Yani mesela bir map'e girdiğin zaman hani nereye gideceğini biliyorsun. Bir sonraki zona geçeceksin ama bir sonraki zonun kapısı nerede onu bilmiyorsun. O kapının nerede olduğunu gösteren böyle ipuçları koymuşlar. O da güzel olmuş. Onun dışında crafting konusunda her lig mekaniğine bir şeyler eklemişler. Hani neler geldi oyuna? Yani şöyle direkt mesela şunun linkini atabilirim sana. Yani burada genel olarak nelerin geldi. Ben zaten yarın şeyini atarım da. Şöyle linkini atayım. Yarın ben zaten videosunu yaparım genel olarak hani ne geldiğini. Çünkü zaten 70 dakika presentation yaptılar. Daha bir de Q&A olacak. 1 saat falan da burada konuşurlar minimum. Hani bir 2 saatlik 3 saatlik senin dinleyeceğin şey var. Ben onu biraz daha hani böyle yarım saate falan sığdırmaya çalışırım. Özet halinde. Yarın izlersin ama genel olarak Endgame çok değişmiş. Hani bütün lig mekaniklerini yenilemişler. İşte Atlas 3'yi değiştirmişler. Atlas'ın nasıl clearladığımızı değiştirmişler falan. Endgame komple değişmiş. 2 tane yeni ascendancy gelmiş. Onun dışında dediğim gibi campaign'i biraz daha bulmayı kolaylaştıracak şeyler getirmişler. Challenge'lar getirmişler. Bu challenge'ın ne olduğunu bilmiyorsan eğer sana mesela işte ne bileyim 50 tane unique item identify et diyor. Bir tane challenge'ı tamamlamış oluyorsun. Belli challenge tamamlama şeylerinde sana item set yani MTX veriyor. Bütün challenge'ları tamamlarsan bir tane armor setin olmuş oluyor tarzında. Hani oyunu oynamanı seni ödüllendiriyor gibi. Build Planner diye bir şey eklemişler. Ben mesela işte PUBG'den falan build paylaşıyordum ya. O paylaştığım build'leri oyunun içine entegre etmişler. Ben paylaşacağım. Sen onu oyunun içine entegre edeceksin. Mesela hangi nodları alacaksın, Ascendancy'de hangi nodları alacaksın, itemlerde neleri bulman gerekiyor, skill'lerde hangilerini takman gerekiyor. Onların hepsini gösterecek. Böyle bir şey eklemişler. Onun dışında işte birkaç quality of life falan var. O kadar. Yani bayağı ya oyunun patch'in genel anlamda Endgame'i değişmiş. Temper kalkmış sanırım. Temper derken
Temper Diablo 4 crafting'i değil miydi ya? Temper ne? Atlas 3 çok iyi olmuş ya eskiye nazaran. Evet, Atlas 3 çok iyi olmuş. Atlas 3'nin şeyine ben bayağı sinirlenmiştim ilk söylediklerinde. Bütün nodları alabilecekmişiz Atlas'ta. Ona sinirlenmiştim. Ama sonra şey dediler. Hani birçok nodda böyle seçim olacakmış. Hani yine seçim yapacakmışız. O yine iyi oldu. Yani bütün Atlas 3'yi alabilmemiz bence yine biraz değişik olacak ama neyse. Türkçe'de eklendi mi? Hayır, Türkçe eklenmedi. Türkçe şöyle, Aralık'ta demediler de 0.5 yaması beta access'in beta'nın en son yaması. Bir sonraki yama 1.0 olacakmış. O direkt oyunun launch'u olacak. Kasım'dan sonra geleceğini söylüyorlar ve bu yıl geleceğini söylüyorlar. Yani Aralık kalıyor zaten. Aralık'ta çıkacak muhtemelen. Ya Aralık'a kadar lig olmayacak. 6-7 ay. 6 ay diyeyim, 7 ay olmuyor da zaten Mayıs'ın sonunda çıkacak. Aralık'ta 1.0 yamasıyla birlikte Türkçe gelebilir. Türkçe çünkü çevirmenleri almışlardı bu yılın başında. 1.0 yamasıyla gelebilir veya 1.0 yaması çıktıktan sonra gelebilir Türkçesi de. Yani siz Türkçeyi istiyorsunuz da Türkçe oynadıktan sonra, Türkçe öğrendikten sonra Türkçe kaynak bulmanız gerekiyor bir de. Yani oyunu size gerçekten Türkçe haliyle build yapacak bir adam gerekiyor. Onu bulması çok zor. Yani siz oyunun Türkçe olmasını istiyorsunuz da bence yanlış şeyi istiyorsunuz gibime geliyor. Hani oyun Türkçe olunca tamam oyunu artık anlayabileceğim demeyeceksiniz bence ama bakalım. Haklerde yol göstermeleri de güzel olur inşallah. Olur ya, o PoE 1'de var mesela. Yani nereye gideceğini anında anlayabiliyorsun. Gerçi PoE 1'in mapleri küçük bayağı da. Hiçbir fark yaratmayacak büyük ihtimal, dümenden yapmışlar gibime geldi. Neyden bahsediyor? Haklerde layout okumayı mı? Bayağı fark eder bu arada. Yani sen nereye gideceğini bildiğin zaman bulması gerçekten kolay oluyor. Atari Temple vardı ya, onu bahsettim. Ha, Temple. Temple dediğin Temple. Temple kalkmamış ya. Temple o core game eklemişler hatta. Ben öyle anladım. Öyle demişlerdi. Burada niyeyse söylemiyor ama Temple'ı core game eklediğini söylemişlerdi. Şöyle mesela şey yapalım. Şeye gelmiş mi? Video olarak geldiyse videonun üzerinden de geçeriz. Content reveal. Bu illerimi kendim yapıyorum zaten SSF'de. Tamam işte, ne güzel. Yani SSF'den zaten çok çok daha iyi. Hani zaten mesela her lig mekaniğine yeni bir crafting eklemişler. Breach'e gidiyorsun. Breach 3'den itemler craftlıyorsun ve istediğin itemin istediğin base'ini bile targetleyebiliyorsun. Yani mesela diyorsun ki ben amulet istiyorum. Lapis amulet istiyorum. Deyip mesela lapis amulet craftlama ihtimalini yükseltip onu craftlayabiliyorsun. SSF için zaten çok 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 iyi bence. Eee işte Jewel craftlayacaksın, gidip Delirium yapıyorsun falan tarzında. Çok iyi olmuş bence. İkinci karakteri kasmayı kolaylaştıracak hiçbir şey yapmamışlar. Ben bu sezon tek karakter kasar bırakırım. Abi sen işte mesela şöyle düşünüyorsun. Ben ikinci karakterimi yapacağım. Campaign'i skiplememe izin verin. Maplerde levelliyim. Aslında senin campaign'i skiplemeni sağlayan şey şu. Sen birinci karakterini kastıysan, belli bir currency'in varsa onunla leveling itemleri alıyorsun. Normalde mesela campaign'i lig başında 10 saatte yapıyorsan leveling itemleriyle 5 saatte 4 saatte yapıyorsun. Bunun mesela internette bir sürü videosu var. Adam 4-5 saatte T15 maplere geliyor. Hani bu yapılabilir bir şey zaten. Hani o senin ne kadar iyi olduğuna tecrübenle alakalı. Yani sen mesela campaign'i skiplesen, maplerde yapsan bile şu dediğin şeyi yine zaten 4-5 saat sürecek. Çok bir fark olmuyor o yüzden. Act 3'te gerekli yerleri bulamadığın çok oluyordu. Benim devasa mapler olduğu için. Evet, Act 3 özellikle layoutları çok çok büyük. D4 gibi basit bir oyunu bile TR yapınca oynaması çok zor. Alışkanlık meselesi. TR olunca yeni başlayanlar biraz daha rahat eder ama 3-4 sene yavaş yavaş TR kaynak arttıkça daha iyi olurlar. Lan bunlar bize şey dememiş miydi? Atlas'a bir notable koyacağız. Artı 100 pack size, eksi 50 command, eksi 50 monster life. Bunu nereden uydurdun hoca? Bunu bayağı uydurdun sanki. Ha, şeydi değil mi? Doğru. Biz bu pack size'ı azalttıydık ama ileride pack size ile alakalı keystone ekleyebiliriz falan demişlerdi. Hayır, sword gelmedi. Ama Breach ağacında 82 level beyaz item alabilecek miyim? PoE1 oynamadım. Beyaz item değil işte, rare item zaten. İstediğin rare itemi craftlamak için Breach 3. Şöyle direkt şeyini göstereyim. Breach Ritual'dan önce miydi sonra mıydı? Önceydi galiba. Breach 3 şöyle bir şey. Mesela diyorsun ki ben belt craftlayacağım. İşte belt'in hangi base olduğunu seçiyorsun. İşte belt'te diyorsun ki bir tane life modu olsun. İşte lightning modu gelme ihtimali çok olsun. İşte fire modu gelme ihtimali çok olsun. Ne bileyim, chaos modu gelmesin. Bu şekilde seçiyorsun tree'den. O da ona göre sana item yaratmaya çalışıyor. Mesela her zaman istediğin gibi gelmeyebiliyor. Mesela bazı şansını arttırıyor, bazı garantiliyor.
Ama hani kendi istediğin itemi craftlamanı sağlıyor. Burada mesela örnekleri vardı. Şöyle 2x'e alayım. Burada biraz daha ekstra base'lerden bahsediyor. Bak mesela diyor ki gold amulet olamaz çıkan amuletler. İşte burada mesela tier'larını falan yükseltiyor. Gelen modların tier'larının daha yüksek olmasını sağlıyor. Burada mesela ekstra item base'leri eklemişler. Onların olabilmesini sağlıyor. Yani biraz da istediğin itemi craftlamaya zaten hani rare item olarak sana istediğin itemi vermeye çalışıyor. Git de white item'den ona perfect transmute atayım işte essence atayım falan diye uğraşmana gerek bile kalmıyor aslında. O konuda bayağı iyi. Geçen lig demişler tier arttıkça sadece kuant artacak falan dediler. Son tepki falan olmuştu. Evet evet sen sonra dedikten sonra aklıma geldi de bilmiyorum eklemediler ben de anlamadım. Sorarız. 3 hafta var şeyle release arasında. Reddit'te falan bir başlık açar sorarız. 6 saatimi alıyor yine T15'e gelmek ikinciye dayandın diyelim. 3. klasta bıkıyorsun zaten. Tamamen kişisel bir şey bu yani bence. Sen bıkıyorsun ama bazı adam 10 tane klas açıyor. Lig başına. Hani o kişisel bir şey yani. Reddit'ten hiç bahsetmediler. Reddit'ten bahsettiler. Ben bu arada şeyden tuvaletten geldiğimde Reddit'ten bahsediyorlardı da. Reddit'i kaldırmamışlar daha. Yani Reddit'i hala konuşuluyormuş. Çünkü Reddit'i işte dedim ya Jonathan ekonomik derinliğe girdi diye. Daha büyük sorunlar varmış yani Reddit ile alakalı. Reddit'i şu anlık o yüzden kaldırmamışlar. Ben öyle anladım. Belt deyip Unique Belt'te attırabiliyor muyuz acaba? Yani normalde PoE1'deki Bridge Tree'de bir rare item yaptığın bir kısım var. Bir de unique item yaptığın bir kısım var. Burada sadece rare item yapabiliyoruz. Ben öyle anladım. Unique item yapamıyoruz. Ya oyunda zaten bir avuç unique item var yani. Onun için Bridge Tree'ye ihtiyacın yok bence de. Ee, Yani sen istiyorsun ki 3. karakter açınca 60 level ve endgame'de olsun skip puanları verilmiş boş bir karakter olarak aç. Ebesine şey o iş hiçbir zaman geleceğini zannetmiyorum ben. PoE 1 ile aynı ağaç değil mi bu? Hayır aynı ağaç değil. Baya farklı. Baya fazla puanı var. Ve mesela istediğin base'i falan seçmeni sağlıyor. Daha değişik PoE 1'den. Konsept olarak aynı ama. Ya evet öyle bir şey istiyorum ben yüzlerce div var ben neden uğraşayım ki? Tamam da bu öyle bir şey değil ki abi bu yani emek olmadan yemek de olmaz yani sen div vereceksin diye 100 level char oluşturalım o zaman 100 div verelim 100 level char oluşsun hiçbir şeye uğraşmayalım itemleri giydirelim oynayalım yani. PoE 1'in ağaçtan daha iyi bu. PoE 1'in ağaçtan daha iyi demem bu arada çünkü ee, ya mesela ne diyor? Always have a lightning resistance modifier diyor ama tier'i ne olacak? Şeyi ne olacak? Mesela lightning modları üst üste yani %500 lightning modifier increase demiyor da bir tane en azından bir tane olacak diyor. Hani duruma göre değişir. PoE 1'in ağacından daha iyi olduğu, daha kötü olduğu yanlar olur. Keşke yeni class da gelseydi. Evet canım onlar da zaten istiyordur tabii canım. Ya bitmiş olsa zaten adamlar yayınlardı da yeni class getirmesi kolay bir şey değil arkadaşlar. Yeni class'la birlikte yeni weapon type geliyor. O yeni weapon type'ın bir tane tab boyunca yani bir en az 20-25 tane aktif skill olacak. O skill'lerin hepsinin animasyonları var. O skill'lerin hepsinin dengesi var. O skill'lerle çalışacak yeni support'lar ekleniyor. O support'ların birbiriyle etkileşimi var. Hani kolay bir şey değil gerçekten. Hani Endgame'i getirmişler. Endgame'i zaten bir deneyelim. 1.0 ile beraber zaten bir iki tane falan daha class çıkarırlar herhalde. Abi öyle bir karakter açma hangi oyunda var ki bilmiyorum. Yani MMORPG tarzı oyunlarda var. WoW falan tarzı oyunlarda işte mesela gerçek parayla falan yapıyorlar galiba. Veriyorsun direkt 70 level başlıyor. Oradaki amaç da şu. Yeni gelen expansion'ı test etmek için direkt yüksek level karakterle başlıyorsun. Yani bir daha o levelingle uğraşmayayım diye. Ama MMORPG oyun farklı oyun, RPG oyun farklı oyun. MMORPG oyunda zaten sen bir tane karakter yapıyorsun. O karakteri sürekli geliştire gidiyorsun. ARPG oyunda ne yapıyorsun? Her sezona sıfırdan başlıyorsun. Arasında zaten çok büyük fark var yani. Hani kategori olarak aynı oyun kategorisi değil. Rare item'den düşen eşya item type'ını etkileyemiyorsun. İşte bunu etkileyebiliyorsun ama bunda da modlarını çok etkileyemiyorsun galiba. Mage Blood'ı gösterdiler mi? Hayır göstermediler. Ama yani Mage Blood'ı getirdilerse de bile Mage Blood ne olacak ki yani? Muhtemelen Charm efekt verecektir. Charmlarınız permanent aktif olacak diyecektir. Ama mesela unique charm'ları işlemeyecek yani. Çünkü PoE1'deki Mage Blood da unique'lere işlemiyor. Bu da unique'lere işlemeyecektir. Yani o yüzden çok güçlü olacağını ben zannetmiyorum Mage Blood'ın olsa bile. Gerçi bu kadar mod base seçmeden sonra imkanı yok göstermediler Mage Blood'ı. Abi Canra'yı hiç anlamamışlar. İnsanlar çok garip şeyleri linçliyor, üzülüyorum. Ha, Canra dediği Gale olan.
Diablo 4'te de benzer mantık var. Direkt açıp ikinci karakteri kendini boostlatarak 15 dakikada yapabiliyorsun. Akteri gibi bir saçmalıkla uğraşmıyor. Abi tamam da işte yani sen bunu yaptığın zaman oyunun büyük bir kısmını skiplemiş oluyorsun yani. Diablo 4'te sen karakteri açıyorsun mesela direkt map yapmaya başlıyorsun. Saçma sapan bir şey oluyor yani. Yani insanlar bunu Diablo 4'te var da Diablo 4'te bunu seven insan var, nefret eden insan var yani. Craft nasıl olmuş? Craft çok iyi olmuş abi. Her şeyi craft eklemişler. Biri için ayrı craft'ı var, Ritual'ın ayrı craft'ı var, Delirium'un ayrı craft'ı var, Expedition'ın ayrı craft'ı var. Craft çok iyi olmuş. Bir sürü şeye bir sürü craft eklemişler. Olanları da güncellemişler. Bayağı güzel olmuş. D4'da hikâyem var. Gözünü seveyim kıyas yapmayalım. Niye D4'un hikâyesi fena değil bence. Ya öyle ağam şam değil de sinematikleri falan iyi yani. PoE 1'de kesin gelen modifier'ler T-Kaş oluyordu. Değer mi yani bu haç? PoE 1'de modifier tier sistemi var. O tier sisteminden işte ne bileyim diyelim 10 tane tier varsa en aşağı 5 tier'ı kesiyordu. En aşağı 5 tier gelemiyordu. 5 tier'ın üstesi geliyordu falan tarzında bir olay vardı. Burada nasıl yaptılar onu bilmiyoruz. Yani verdikleri örnekler var birkaç tane de. Ya mesela şu küçük nodlarda muhtemelen tier arttırma falan vardır. Burada mesela hızlı hızlı geçti de. Çıkınca bakarız yani. O zaten bu 3 haftada dengelemesi falan da değişiyordur. Eee, ama hani biraz da, istediğimiz itemi yaratmaya çalışabiliriz. Yani gidip de her şeyi trade'den almaya çalışmayacağızdır belki. Çünkü mesela PoE 1'de Bridge Tree var. Harbiden de gidip lig başında istediğimiz itemi yapıp giyebiliyoruz. Yani idareten item yapıp giyebiliyoruz. Trade'den almak yerine. Burada da olursa çok iyi olur. SSF için zaten ayrı ayrı güzel olur. D4'un endgame'i berbat falan da hikâyesini laf etmen de ne bileyim bir garip. Ben D4'un hikâyesine laf etmedim ya. D4'un hikâyesi fena değil bence. D4'un endgame'i de fena değil bence. Ben yani kendim oymadım ama insanların yorumlarını dinledim. Oynayan adamların, yayıncıların falan. Fena değil diyorlar yani şu an D4'un endgame'i. Breach ağacı genel League Start için kullanılır. Sonra sadece Currency için kullanılır gibi gelir. İnşallah mod tier'leri çok leş gelmez de craft için stok yaparız. Ya işte endgame'de nasıl olacak bilmiyorum. Ben yani League Start için çok iyi de endgame için belki ekstra bir şeyler eklemişlerdir. Belki işte mesela özel base'ler falan eklemişler. Belki fractured falan yapabiliyorsak PoE1'de mesela fractured yapabiliyoruz ya. Belki fractured item denk getirmeye falan çalışabiliriz Blood'ı. O şekilde harcayabiliriz. Burada currency falan düşüren, bridge stone düşüren şeyler falan da var. Onları da kullanırız belki. Bilmiyorum nasıl tam olacağını. Dediğim gibi bütün ağacı reveal'lamadıkları için D4 da çok kötü oldu zaten ama D4 bayağı toparladılar. Evet önceden kötüydü. Şu an D4 fena bir durumda değil. Oh be craft olunca bir şekilde istediğimiz çoğu build'i yapabiliyoruz. Evet craft işi iyi oldu baya. Ya zaten bugünkü videoda da bahsettim. Craft işi çok kötüydü. Çok kötü dediğim şöyle çok kötüydü. Bir tane talisman craftlayacaksın. Perfect Transmute'la %, physical damage getiriyorsun. Diğer 5 tane modu Essence'la getiriyorsun. Desecrate'le getiriyorsun. E, ne anladım ben o işten? Hiçbir randomize hiçbir şey yok yani. Direkt her modu tık 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 getiriyorsun. Yogur'da Genesis 3'de hiçbir şeyi garantilemiyorsun. Bir de tag olarak weight arttırıyorsun. Ya tag olarak weight arttırıyorsun. Bir de tag olarak modların tier'ını şurada mesela Craft of Exile'da göstereyim. Mesela eldiven craftlayacaksın. STR eldiveni craftlayacaksın. Genesis 3 diyorsun. Genesis 3'de mesela şu an 50 falan şey olması lazım. Modifier tier olması lazım. Ya mesela şurada normalde işte 8 tier fire resist mi var? Sen buraya 50 modifier tier koyunca bu fire resistleri mesela ilk 2 tier'ını siliyor. Sadece bunlar gelebiliyor. Tarzında mesela geçen lig 125'e kadar gidiyordu. Geçen lig mesela 125 olunca ne oluyor? Sadece 4 tier gelebiliyor tarzında. Muhtemelen böyle bir şey eklemişlerdir. Hani en düşük tier'ler gelemiyordur. İşte bir tane fire rezi garantilersin, bir tane chaos rezi garantilersin, bir tane life modu garantilersin falan. Böyle bir şekilde item yapmaya çalışırsın diye tahmin ediyorum. Biri charge müthiş duruyor. Evet fena değil. İşte tam göstermediler. Ben de yani detaylarını bilmediğimiz için yorum yapmak istemiyorum ama bayağı güzel duruyor. Konsept olarak bayağı güzel duruyor. Şöyle bir en baştan bir üstünden geçelim istiyorum. Tamam burada lig mekaniğini anlatıyorlar. Bu lig mekaniği zaten tecrübe etmeden çok bir yorum yapmak istemiyorum. Lig mekaniği çünkü kağıt üzerinde çok iyi durabiliyor ama şeyde çok dandik olabiliyor. Ha, bu ward meselesini anlatıyorlar. Burada mesela ward meselesini bir kişi yanlış anlamıştı chatten. Mesela iteme basıyor. Örneğini göstersin onun üzerinden anlatayım. Mesela bak 96 evasion'ı var. 86 evasion'ı var. 29 runic ward'ı var gördün mü? Hala evasion'ı var itemin üzerinde ama üstüne bir de ward ekliyor. Bu niye evasion azaldı peki onu anlamadım. Şey mi oldu? Quality'si falan mı gitti acaba?
O mesele bayağı güzel. İkinci mesele şu düşük level unique'lerin yüksek level hale getirilmesi olayı da çok güzel. Bazı unique'ler özel olarak değişiyormuş bu arada. Mesela şurada şu mesela. Sadece armor veriyor Brastom. Mesela Brastom'u dönüştürünce sadece runic ward veriyor. Bu hani özel olarak yapılmış. Yani Brastom'a özel olarak yapılmış. Tamamen unique ward'a değiştiriyor. Eee Hani o özel bir durum ama normal itemlere bastığında normal itemin evasion'ını armor'unu ellemeyecek. Breach ile kafamdaki spear yapabilirsem bol bol delirium dönmeye devam. Bekleni verir umarım item drop chance. Kafamdaki spear yapabilirsem derken şey anlamında mı? Hani ne bileyim full lightning damage veren bir spear yapacağım. Onunla spear build'ı oynayacağım anlamında mı? Delirium Delirium ben pek sevmiyorum konsept olarak. Ben Breach yaparım bu lig muhtemelen bayağı bir. Burada 50 tane yine bir sürü ürün eklemişler. Bunları gördükçe tilt oluyorum. Üstünde durmayacağım. Şunlar mesela güzel olmuş bayağı. Bir tane random modifier siliyor. Bir tane rare modifier ekliyor. Burada direkt üstünde söylediğini. Ve mesela diğer türlerini şöyle gösterdiği şeyi yapayım. Presence Area of Effect. Remnants. Mana Cost Efficiency. Güzel şeyler var yani. Hani bir de bunlar şey eklemiş oluyor. Hani normal itemlerin üzerinde gelmeyen modlar oldukları için hani ekstra mod pool'a da mod eklemiş oluyor. O da güzel oluyor. Mesela Gloves'lara cast speed gelemiyor normalde. O da güzel olmuş. Burada Expedition Rework'ten bahsediyor. Abyss Rework'ten bahsediyor. Rework değil de Abyss çok değişmemiş. Burada Atlas 3'den bahsediyor. Ya şu Fortress olayını ben harbiden çok anlamadım ama bakalım. İnşallah güzel olur. Ya çünkü mesela ilk Atlas'ı gösterdiler hiç Fortress falan yoktu. Hiç duvar muvar yoktu. Acaba böyle şey mi? Merkezde yok. Merkezden uzaklaşınca denk gelmeye mi başlıyoruz? Öyle bir şey mi acaba? Life hakkında bir şey demediler. Düzeltirlerse iyi olur. Düzeltirlerse dediğin şey mi? Hani millet 10.000 energy shield oluyor ama 2.000 canlı dolaşıyor tarzında mı? Zannetmiyorum öyle yani öyle bir şey olsaydı bahsederlerdi muhtemelen. Belki patch note'ta hani bu muhtemelen energy shield'ı biraz nerflerler, life'ı biraz bufflarlar da ne kadar bufflarlar bilmiyorum. Elemanın itemlere bak attribute stack mi geldi? Ya biz Reveal'daki build'lere bakma sen. Reveal'da değişik değişik build'ler oynuyorlar. Adamlar çünkü test realm'de oynadığı için istediği gibi itemin statlarını mutatlarını bile değiştirebiliyor yani. O yüzden onlara çok takılma. Bildiğin Harvest eklemişler onlara. Yani Harvest değil de biraz daha Perfect Essence'lara benziyor. Yüzük craft'ında da güzel modlar getirmişler. Evet evet. Şu her şeye Azmeri Spirit ekleme olayını çok sevmedim ben ama. Hmm. Şu işte yeni Pinnacle Boss bu. Göstermediler bilerek de. Burada işte şey dediler galiba yanlış More interesting hatırlamıyorsam. things to find out there as well. Bir tekrar There are now all dinleyelim. sorts of mechanics that can spawn on maps in the wilderness. For example, some maps might spawn the pinnacle of Path of Exile 2. For that, you'll need to travel into the very center of the fortress. An incredible challenge awaits you should you choose to go there. After the storyline, you still unlock keys for pinnacle bosses in the usual way, exploring the world and finding the keys required to get to them. But we've added a lot more interesting things to find out there as well. There are now all sorts of mechanics that can spawn on maps in the wilderness. For example, some maps might spawn as a rogue exile hunting ground, containing Burada söylemedi. Daha öncesinde mi söylüyordu acaba? Now, one of the really important things we wanted to do was make it so that all the boss fights in the in-game are now accessible with a quest line. That means that to fight the Arbiter of Ash for the first time, you don't need to get lucky by finding keys. They'll be in fixed locations and there's a quest to get them. But the Arbiter of Ash is no longer the pinnacle of Path of Exile 2. For that, you'll need to travel into the very center of the Evet, fortress. Arbiter of Ash hala var. Arbiter of Ash Pinnacle Boss değil. An incredible challenge awaits you should you choose to go there. After the storyline, you still unlock keys for pinnacle bosses in the usual way, both of them. Or a map of champions. Özel mapler eklemişler. Once you've Biraz explored daha and found your keys, you can return to fight the pinnacle of the heyecanlanacağım. fortress again. But this version of them will be harder. And not only that, you'll have new unique rewards as well. Each time you fight him, you get the ability to activate one section of the fortress. Tamam işte görev olarak bir kere yapıyorsun. Ondan sonra rastgele şeylerle bulup tekrar gelirsen daha zor hali olmuş oluyor. Zaten normalde şu an öyle olması lazım. But this version of them will be harder. And not only that, you'll have new unique rewards as well. Each time you fight him, you get the ability to activate one section of the fortress. And any maps that you didn't finish there will be automatically completed, giving you all the Atlas points. So if you're the
İşte mesela diyor ki Fortress'in diyor bir kısmındaki map'leri yapmadıysan diyor. Gidiyor mesela oraya düşürdüğü itemi oraya koyuyor. Buradaki bütün map'leri tamamlamışsın sayıp bütün skill atlas A puanlarını player who veriyor. doesn't want to explore the fortress and instead just race out into the infinite atlas. You still have a way to get all those points. So that's the origins of Divinity storyline. It's a huge amount of new content with a ton of new areas, 5 new Şey güzeldi. Runic gemler attribute requirement istemiyormuş. Evet o bayağı güzel. Yani her build'de kullanabileceğin skill'ler olarak eklemişler. O da bayağı güzel olmuş. Azmerilerden düşen charm'ın ihtimali arttıysa güzel olabilir o Strongbox işi. Ha, şeylerden mi bahsediyorsun? Rite of Passage'dan mı bahsediyorsun? Rite of Passage ihtimalini arttırdıklarını zannetmiyorum. O zaten şeyden düşmüyor muydu ya? İçine Azmeri girmiş Rogue Exile'lardan düşmüyor muydu sadece? Yanlış mı hatırlıyorum? İçine ruh girmiş herhangi bir mobdan falan da mı düşebiliyordu? Bunun bir özel bir kondisyonu vardı sanki. İçine ruh girmiş bosslardan mı düşüyordu? Rogue Exile'dan mı düşüyordu? Öyle bir şey sanki şeyi vardı. Yayın sonunda 5 dakika sohbet yapar mısın? Oaths, Death and Reapers playtest diye bir oyun testi vardı. Bayağı sardı. Gods, Death and Reapers playtest diye bir oyun testi vardı. Bayağı sardı beni. Alpha Physics testi çıkınca bakar mısın sen de? Abi ne dedin hiç anlayamadım ben ya. Volsen mi? Ain't no way little bro. Abi yani balonunu patlatmak gibi olmasın ama bu Volsen'in sen ne olduğunu biliyor musun? Bunların yaptıkları önceki oyunu biliyor musun? Bu adamlar PoE'ye rakip yapacağım diye bir tane RPG oyun yaptı. Bu RPG oyunu yani ilk çıktığında herkes oynadı. Ondan sonra baktılar bok gibi oyun, herkes bıraktı oyunu. Şu an mesela şuradaki şeyden de görürsün. Adamlar bir yıl sonra falan bir tane expansion çıkardı. 2 yıl sonra direkt kapattılar serverları. Hani yapan firma adam gibi bir firma değil. O yüzden güvenim yok ki. Zaten oyunda çok adam gibi durmuyor. 3 tane 5 tane canavarla savaşıyor. Bu herhalde No Rest for the Wicked tarzı, hani biraz daha Souls-like tarzı bir hack and slash yapmaya çalışmışlar gibi anladım ben. Bir de Extraction RPG diyor. Yani eee, şey gibi mi? Ne deniyordu ona? Escape from Tarkov gibi mi? Yani giriyorsun, savaşıyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, savaşıyorsun, çıkıyorsun tarzı mı? Bilmiyorum, bana aşırı dandik geldi. Hani yapan firma adam gibi bir firma olsaydı biraz daha güvenim olurdu ama yapan firma da çok dandik bir firmaya benziyor. Pek güvenim yok o yüzden. new bosses, including a pinnacle, with a bunch of new unique items. But not only that, it also completely revamps to prevent them from falling into the wrong hands. Jado will send you on missions to investigate strange occurrences on the Atlas and recover the artifacts causing them. And for each one you recover, he'll gain more trust in you and teach you more ways of the Order of the Jinn. At level 1, you could choose to massively increase the chance of rare and unique chests, letting you choose how you want to specialize. But there are fighting pinnacle Bu bosses. But in Atlas exchange for that, they Esermesiler always de drop 2 güzel units. olmuş. So you have a few different strategies that you can quickly pick between. Boss. This is true even for the leagues that we didn't do major redesigns to. So let's use Abyss as an example. When you first encounter one in the endgame, you'll get a quest that leads you to the east. And after completing all 3, the Maddox demands that as you call and must escape it while fighting off. Each one now has the and the breach will not close until crafting compared to attack build. Like this one, which adds a set of new lineage supports for the Marshal of Zesh. Or this one, which lets you control which womb gifts you will get. Wildwood is built on top of an gathered Bir de içleri Yes, şu actually, hepsini anlatıyor. Bonuses for using idle soccer balls in your equipment. And this one, Burada which is ascendancy'leri anlatıyor. technique, allows the martial artist to create illusions of himself, which then use a skill of your choosing. Perfect for turning skills with less area of effect into ones that can obliterate packs with ease. Should you find yourself overly vulnerable while channeling, you might want to take Way of the Mountain, which causes you to be covered in stone when you immobilize enemies, mitigating large amounts of damage. This can even enhance your attacks too, by hardening your Ney?
Ha, channel'larken hayvan gibi az damage yiyor. Weapon and stone, you can deal even more damage. After taking hollow focus technique, you can manifest your now. When I equip these, they become consumed, creating a floral ice crystal near an enemy. That's not all, however. These ravens are also minions. Arif işini bir daha bir To circle bakalım. you, dealing damage over time to the ravens flock. Extraction o demek, evet. Ben yapımcılardan bağımsız girdim. Alfa 5 sürümü iyi geldi. Neyse çıkınca tekrar hatırlatırım. Ya bir çıksın bakarız. Ya yani şu Wolsons faciasından sonra VDB değil. TeamDB Wolson. Yani şu oyunun ilk gününü hatırlıyorum. Oynamaya çalıştığımı hatırlıyorum. Yani hatırlamak istemiyorum. Şuna bak. İlk çıktığında 127k player'ı var. Şu düşüşe bak. Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da 5k player kalmış. Ondan sonra da zaten şurada bir küçük bir expansion getirmişlerdi. Bir 8.000 kişi daha gelmiş. Ondan sonra zaten kapattılar serverları. Şu an mesela sadece single player oynanıyor. Hani güven verecek bir firma değil. Şimdi şu zaten şeyin skill'i. Tamam. RF skill'i. Cast speed, minion damage. Ruling madness on needs. Spirit reservation efficiency of skills. Lock is a Tamam. staff perfect for minion characters. Not only does it grant spirit reservation efficiency and minion damage, it also allows your minions to inflict grueling madness on hit, slowing enemies and making all other slows on them more powerful for maximum crowd control. That's not where this item shines though. It grants a skill called Spiraling Conspiracy. This skill causes a flock of ravens to circle you, dealing damage over time to anything near them. Killing enemies Ya mesela şu size çok çekici geliyor mu or bilmiyorum. just by Bana standing near biraz unique dandik enemies gibi geliyor causes the yani. flock to grow, getting larger and larger. For your PoE 1 players, you can think of this just like a raven righteous fire. Gerçi damage'ı fena durmuyor lan. Şu şey büyüdü ya. Mesela ilk başta küçükken biraz daha dandik duruyordu Not only da. does it grant Canavarları more powerful for öldürdükçe maximum büyüyor crowd control, galiba. dealing damage over time to anything near them. Killing enemies grants a skill called Spiraling Conspiracy. Sonra This skill mesela causes a flock of ravens to circle you, dealing damage over time to anything near them. Killing enemies, or just by standing near unique enemies, causes the flock to grow, getting larger Ha. Canavarları öldürdükçe veya unique canavarların yanında bekledikçe büyüyormuş. larger. For your PoE 1 players, you can think of this just like a raven righteous fire. That's not all, however. These ravens are also minions, so they fully scale with minion damage and come with their own command skill, Mad Flight. This command Yani şeyden korkuyorum. Ya şimdi bu staff olduğu için kalkan takamıyorsun. Ve hani minion scale edeceğin için muhtemelen ağacın yukarı tarafında olman lazım. Yani çok tanklığın da olmayacak. Çok tank olmayan bir karakterle böyle melee range'e girip damage overtime atmak. skill causes your flock to create a tunnel of deathly damage between a set of illusory mirrors, obliterating anything in between. O bana biraz şey gibi geldi. Şurada mesela güzel damage atıyor. Yani şurada mesela etrafındaki şeyle attığı damage'la That's not all, however. command ettiği zamanki damage arasındaki farkına Ravens bakın. are Mesela also şu an minions, damage so they atıyor. fully scale with minion damage and come with their own command skill, Son Mad skill Flight. atınca bayağı damage This command atıyor. skill Baksana causes your direkt flock to create a şuradan tunnel şuraya of falan deathly damage getirdi. between a set of illusory mirrors, obliterating Mesela anything in canına between. bak. Attı skill'i. Zzzz öldü. Ya fena durmuyor teoride ama. Horus Flight is a pair of gloves and Yani güzel bir build yapılabilir belki. Atsiri havuzu drop'unuzu aldınız mı? Evet ben aldım. Üçü birden mi etkiliyor? Bunu seçiyor muyuz? Bilgi verdiler mi? Ha şeylere mi diyor? Ascendancy'lere diyorsun? Evet. Direkt map'lere girerken seçiyorsun. Mesela örneğini göstereyim. Burada yine ritual'dan And as well, bahsediyor. making them harder and harder. And that includes as you with a hard pinnacle boss, maps during the right have more. But more importantly, one other thing you might want to, if you're able to complete them, you'll earn the first piece of the armor set after doing 2 challenges. animal Geçtik choices. galiba ya. objects. Runes. Ya map'lere girerken sol tarafta 3 tanesi çıkıyor. O 3 taneden birini seçiyorsun. Hani istediğin map'e istediğinde girebiliyorsun. There is one that counts as a action of a master of the mind, equivalent, more powerful, a lot more damage. Each number of unique rewards. Assumed. Damage and come with their own command to gain stacks of fear threshold. It allows you to apply as many curses as you please. Şu mesela bir de ilgimi Sullivan's çekti effigy is a benim. scepter for those wanting to run companion Bu değil. on you. What's the point then? Two reasons. Is that Bu da değil. free as a unique Ya şurada mesela şu Van'da yükselen arkadaşlar için extra göstereyim. physical and chaos damage for each curse on enemies. Secondly is the stellar grants called coiling bolts. This skill is a projectile Bak mesela şu canavarların üzerindeki ikonlara bakın. Mesela 3 tane aura koymuş şeye. Blasphemy'ye. Ama AoE'si bayağı küçük. Mesela şurayı curse'lüyor şu an. spell that fires Bak mesela şu an şunlar curse'lendi. Yani şu mesafedeki adamı curse'leyeceksin de ondan sonra ona vuracaksın da ondan sonra Van skill'leri Pierce olacak, Chain olacak, coiling bilmem ne physical olacak. and chaos projectiles with every cast. What makes this skill truly special though is that it will split and chain through every cursed enemy, causing an absolute ruckus. See for yourself. Ya çünkü chain olmuyor. Eğer canavar cursed veya şey cursed değilse chain falan olmuyor. Efektleri çalışmıyor. Yani sen mesela şuradaki canavarlara vurdun. Buradaki projektil gitti şuradaki canavara vurdu ya. Buradaki canavar cursed olmadığı için çalışmayacak. Burada chain olmayacak. Pierce olmayacak yani. O benim biraz canımı sıktı. Ya bu
ya blasfemiye koyacağım, bir sürü blasfeminin alanını büyütmeye çalışacağım ya da başka bir şekilde curse uygulamaya çalışacağım. Breach'te artık tüm itemler bitince düşüyor ya, o kısmı kaçıranlara güzel haber. O zaten 2 lig önce falan gelmedi mi ya? Ya map'te park etmek sıkıcı olacak. Ha, RF build'inden bahsediyorum. Minion damage olmasaydı çok iyi olurdu. Evet, bence kendi damage'ı scale olsaydı daha iyi olurdu. Minion damage olunca o zaman özel boss'larda da iş yapabilir ama Scepter olmadan yine az minyon çağıracaksın. Abi bana çekici geliyor. Damage'ı supportlarıyla güçlendirebiliriz gibi geliyor. Abi supportla güçlendirirsin zaten de bir de şey olması da arıza. İtemden geliyor ya. Onu da düşünmüyorsunuz. Two-handed mace made like bolts from skill causes your not only does it grant Mesela level 19 diyor ya. Level 19 itemden gelen skill'e sen 4 tane support koyabiliyorsun. 5. support'u koyamıyorsun. Mesela bu lig diyor 2 unique talisman. Mesela bu lig bir tane unique talisman eklediler. Free of the King diye. Bayağı da bir kişi kullandı. Gayet güzel. Eyvallah. Ama mesela Molten Crash'in son support'unu açmak için level 20 olması gerekiyor. Level 20 support olması için bir sürü para veriyordu. Yani normalde itemin kendisi bir divine ise şurası level 20 olanı belki 50 divine'dı. Hani o 6. support'u açması da dert. Eee, Onu falan da hesaba katmanız lazım. Yani aslında itemden gelmesi aslında kötü bir şey yani. Bunu çünkü level'ini scale etmesi daha zor. Support'unu açması daha zor. spirit Bir de reservation minion efficiency and damage'dan scale oluyor. Minion damage senin kendi damage'ını etkilemiyor. Sadece bunu etkiliyor. Yani sen bu skill'i oynayacaksan muhtemelen harbiden bir minion build olman lazım. Hani minion build'inin üstüne bunu koyup hani ben hem etrafıma damage atayım hem de minyonların damage'ını yükselteyim tarzı bir build yapman lazım. Yani mesela bunu eee, ne bileyim fire damage vuran bir skill'le falan kombine etmen zor yani. Çünkü minion damage scale edeceğim paso. damage. It also allows your minions to Hıı. Bir de minion ile scale olursa minion AoE ve damage alarak gene iş yapar. Minion AoE diye bir stat var mı ya? Bir de minion AoE buna AoE verecek mi ondan emin değilim. Ritual'da falan iş yapar diye düşünüyorum. Ya işte şu karakteri yeterince tank yapabilirsen iş yapabilir de. Hani sen mobların dibine gireceksin. Mobların dibine girince and ölmemen It lazım. grants a skill called Spiraling Conspiracy. This skill causes a flock of ravens to circle you, dealing damage over time to anything near them. Killing enemies, or just by standing near unique enemies, causes the flock to grow. getting Canavarlar larger sürekli and sana larger. vuruyor. Hani appear in uzaktan white players. You can öldürmüyorsun. think of Hani şurada mesela white canavarlar dövüşüyor. Şuraya eyvallah da. Ritual'da senin kıç kadar alanda 5 tane unique boss gelsin bakalım. Şu ne yapacak sana yani? It's just like a Yani raven ranger's fight. ondan bahsediyorum. That's not all, however. These ravens are also minions, so they fully scale with minion damage and come with their own command skill, Mad Flight. This command skill causes your flock to create a tunnel of deathly Yani damage. mesela biz PoE 1'de bile RF oynarken ben mesela şurada duruyorum. Ben buna mesela sürekli fire trap atıyorum. Bu sürekli damage atıyor. Ama mesela bu adam bu mobun yanından çekildiği anda damage vurmayı bırakıyor. Falan böyle hani RF'in bayağı bir kötü hali gibi geldi bana. Neyse bakarız ya deneriz. The Belki de ordained çok of the iyi bir new build sphere, çıkar mastering oynarız in yani physical and sorun lightning yok. damage, gaining massive area of effect, and new league. As we learned from Path of Exile 1, one of the things that Ha, burada Corpses of- şeyden bahsediyor. they are Campaign now even more Q'larından useful. bahsediyorlar. built many tools over the years for designing builds. Written in a standardized build format that creators can use in points alongside several exclusive microtransactions. As always, Burada microtransaction'lar var. Tamam. Yani patch'in çok büyük bir kısmı endgame. Hani endgame umurunuzda değilse ki zaten RPG oyun oynayıp endgame'in umurunda olmanızı bayağı garip bir olay olur yani. Çok ipleyeceğiniz bir patch olmaz. Hani ben sadece sırf campaign yapıp gideceğim diyorsanız Delirium intelligence in the endgame. çok You'll sizlik find bir patch elements değil locked ama onun dışında bence güzel. isn't as dead as you previously assumed. 50 milyon tane şey eklemişler yani. Twitch ES kasıyor genelde zaten. Tam ES kasıyor da ES mitigation değil ki. ES sadece raw HP pool. Sen ES'i kas bakalım o Abyss yaparken 5 tane rear başına üşüşünce ne yapıyor o ES? Nasıl doluyor? Eh, bir çay alayım kafama yattı bazı şeyler. Ya işte bakalım. Ya zaten çok yani adamlar 80 dakika konuştu. Daha hala köreği devam ediyor. Daha bir de zaten bundan 2 hafta sonra patch notlar çıkacak. Bundan 3 hafta sonra lig çıkacak. Hani daha vaktimiz var. Bir şeylerin teori craft'ını falan yapmaya çok vaktimiz var. Sorun yok. We got PoE3 before GTA 6. Bakalım. Yarın ben zaten videosunu falan yaparım dediğim gibi. Konuşuruz. Hallederiz. Normalde ben bu Q&A'yı falan da dinlemeyi düşünüyordum da ben bu Q&A'yı kendi başıma dinleyeyim 2x'te. Notlarımı falan çıkarayım çünkü ben şimdi burada sizinle birlikte 1x'te dinlesem
Bir daha sonra gidip 2x'i tekrar dinleyeceğim. Ne dediklerini ben zaten yarınki özet videosunda özetlerim. Önemli bir şey söyledilerse. Yayını o yüzden bugünlük burada bırakalım. Kaç saat zaten? 10.30'da açmıştım. 1.30 olmuş. 3 saatlik yayın. Dediğim gibi yarın videoyu yaparım. Özetleyecek şekilde. Hem Q&A'yı hem patch'i. Fragment tab da geldi. Ha doğru. Fragment tab. Onu videoda falan da bahsederim. Doğru. Onu en sonunda Quality of Life kısmında falan göstermişlerdi galiba. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. Duelist yok, Tota yok kötü. Tota'yı getirmedikleri çok iyi olmuş. Çok şey yapıyor diye map tab'le aynı paradan satabilirler. Ne Fragment tab mi? Fragment tab zaten bizde PoE 1'de olduğu için PoE 1'den geçecek direkt. Yani bizde zaten var o tab yani onu bir daha satmayacaklar bize. Yayını beğenseydik iyiydi. Yayını beğenseydik dediğin kendi şuradan mı? Bunu mu beğeneyim ne yapayım? Bunu beğenince bir şey oluyor mu? Yayını beğenmek diye bir şey var mı ya? Try to die less than I do. Zillirim mıyım ben kardeşim? Since I don't have a slogan. Astronon sloganı. Tamam ben gidiyorum ya. Hadi hepinize iyi geceler yatın zıbarın. Yarın videoyu izlemeyi unutmayın. Videonun altına yorum falan atmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz iyi geceler.